Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız dostlar. Hem milli takımımızdan haberler var, hem Dünya Kupası'ndan haberler var. Yine Real Madrid haberleri var, transfer haberleri falan da var. Onlara da göz atacağız dostlar. Umarım güzel bir canlı yayın olur dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Like atarak başlayabiliriz dostlar. Like atarsanız seviniriz. Evet, Messi bugün arkadaşlar 2 gol attı. Hatta biraz daha süre olsa belki yine ikinci maçında hat-trick yapmış olacaktı. Messi bambaşka, yani 39 yaşında, yani 40'tan gün alıyor diye biliyorum arkadaşlar. 40'a gün alıyor. Garip, yani inanılmaz bir adam. Ben bu kadar inanılmaz bir performans sergileyeceğini de düşünmüyordum Messi'nin. Fena bir şekilde geliyor. Ronaldo neler yapacak? Bekliyoruz onu da. Ronaldo'nun maçı bugün vardı sanırım, değil mi? Bugün maç var mıydı Ronaldo'nun? Portekiz maçı var sanırım. Kenan ve Arda iyi izlesin, yıldız bir oyuncu nasıl oluyormuş diyor Doğukan. Ya hocam, şimdi şöyle, o konuya geleceğim. O konuyu da konuşacağız. Ben de eleştirdim tabii ki de. Eleştireceğiz. Tabii ki de hakaret etmeyerek oyunculara. Şimdi Arda'ya balon demek, bir defa o adamla futbol konuşamazsın arkadaşlar. Yani Arda'ya balon, Kenan'a balon, birilerine balon demek, o adamla tartışamazsın. Yani duvarla tartış daha iyi. Şükran ablam hoş geldin. Kapakta forma numaran neden sıfır, gönderme mi? Yani şeye yaptırdım. Biraz kalitesini düzelttirmek için ChatGPT'ye yazdırdım onu Mücahit. Orası 8'di, sıfır olmuş. Şöyle diyeceğim. Oraya bir geleceğim. Arkadaşlar şöyle diyeyim. 2 maç Messi 5 gol. Türkiye milli takımı. Türkiye A milli takımı 2 maç sıfır gol. Messi 5 gol atıyor 2 maçta. Milli takımımızın sıfır golü var. Yani böyle inanılmaz bir jenerasyondan bu kadar kötü performansı eminim kimse beklemiyordur ya. Çok garip. Fransa'yı izleyeceğim, izleriz. Fransa maçına kadar yayın yapmayı düşünüyorum. Tabii keyfimizi kaçırmayan tipler gelirse buraya. Oraya kadar yayın yapmayı düşünüyorum. Bir sürü hamam böceği türemiş. Videolarda görüyorum altında. Ben Arda'yı tatlı bir dille eleştiriyorum. Beni izleyenler böyle garip şeyler yazıyorlar altına. Salih senden beklemezdik ya kardeşim. Arda'ya ben balon demedim. Arda futbolcu değil demedim ki. Yani Arda'dan daha fazla şey beklerdim ve bunun devamına şunu ekledim. Arda sevmesen bile Real Madrid'de. Yani Mbappe'yi sevmesen bile adam Real Madrid'de Mbappe ile oynuyor. Milli takımda adam Kerem'le oynuyor. Sağda Barış'la oynuyor. Normalde Vinicius'la oynuyor. Yanında Valverde ile oynuyor. Şimdi yanında hayalet olmuş Hakan Çalhanoğlu ile oynuyor. İsmail'le oynuyor falan. Orkun'la oynuyor. Anladınız mı? Adamın kalesinde Kurtuğa var. Burada Uğurcan Çakır var mesela. Anladın mı? Eleştirirken bunları da göz ardı etmemek lazım arkadaşlar. Yani söylüyoruz, ben Arda'yı tabii ki de eleştireceğim. O zaman ben bir haberci olma, tabii ki de ben bu çocukları her zaman kötü oldukları dönemde savundum. Bak, milli takımda oynadıkları için eleştiriyorum. Bak, Real Madrid'de kötü olduğu dönemde bir sürü hamam böceği geldi buraya. Bir sürü hamam böceği geldi, balon balon dedi, ben onlara karşı ayakta dik durdum. Çünkü Real Madrid ulan. Bana ne oğlum Real Madrid'den? Ama benim milli takımıma gelip e, Türkiye milli arkadaşlar, biz her şeyden önce Türk'üz da. Anladın mı yani? Türkiye milli takımda tabii ki de Arda'dan bir hizmet bekliyorduk. Kenan'dan hizmet bekliyorduk ama 2-3 tane 3 tane pası yapamayan bir takımdan da neyi bekliyoruz onu da bilmiyorum yani. E, Saçma sapan ilk 11'ler çıkmış, anladınız mı? Saçma sapan ilk 11'lerle maça çıktık dostlar. Bu hamam böceklerine de cevapları ben veriyorum. Sizler de gördüğünüz gibi verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü hamam böceği türemiş. Balon balon diye gezen. Balon balon diye gezen arkadaşlar. Şuna bir gitsin baksın. Real Madrid'de başardığı şeylere baksın. Milli takımda bir şey yapmadı, ben onu desteklemiyorum. Ben de kızıyorum oğlum. Benim de bu içim yanıyor böyle, anladın mı? Hani inanılmaz bir jenerasyon. İyi şeyler bekledik. Olur dedik. Olur dedik. Yaparlar dedik. Yaparlar. Hep güvendik. Hadi ilk maçı kaybettik. Ulan işte alışamadılar. İkinci maçta on sonra yıkıldık tabii ki de. Ben de yıkıldım oğlum. Ben Türk'üm da. Ama balon demek, işte ben yerden yere vurmadım. Ya beni izleyen adamlar bile Salih senden beklemezdik oğlum. Ne yaptım? Yani Arda'ya kardeşim futbolu bırak, seni hiçbir yerde barındırmazlar falan mı dedim yani ben. Çok garip arkadaşlar. Ya böyle bir şeye çamur atmak için böyle sıra bekleyen bir sürü tip gördüm yani. Ve beni uzun zamandır izleyen insanlar bile böyle şeyler yazmış. Uğurcan Çakır'ın golleri tümü soldan çıkmış. Kadar aynı bir, evet, sol taraftan yiyor yani kalecimiz.
Arda'ya laf mı söylüyor hocam? Son videonun altına falan git. Ya ben eleştirdim. Ya benim eleştirim de gidin eleştirime bir bakın arkadaşlar ama videonun sonuna kadar izleyin. Mesela son videodan bir önceki videoyu da izleyin. Bu çocuklar 21 yaşında. Bu çocuklara destek olalım dedim en sonunda. Eleştiriyoruz çünkü beni ilk defa Arda Güler'i eleştirirken görmüşsünüzdür. Son videoma gidip bakabilirsiniz. Çünkü milli takımdayken eleştirdim. Burası başka bir yer abi. Ama Real Madrid'de kötü oynadığı dönemde arkasında durdum. Yine duracağız. Zidane İbrahimovic açıklamalarını dinleyin. Ne diyor Arda için? Evet, Arda Güler'i Türkiye milli takımıyla yargılamamak gerekiyor gibisinden açıklamaları var onların da. Ee, Yine ben Türk olduğum için onları çok da katmadım arkadaşlar. Milli takımda eleştiriyorum arkadaşlar ve eleştirim de o kadar seviyeli ki yani. Arda'yı kötülemek gibi bir şey yok ki. Yani garip arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani siz son video mesela bu yayından sonra gidip izleyip ya Salih abi harbiden senden beklemezdik gibi bir yorumunuz olur mu merak da ediyorum arkadaşlar. Burada şu an 63 kişiyiz falan. Bu 63 kişiden şu an olan 63 kişiden gidip bu yayından sonra videoyu izleyip bir yorum bırakmalarını harbiden bekliyorum ya. Harbiden abi sen inanılmaz eleştirmişsin. Bu çocuğun arkasında durdun. Her yerde durdun. Şimdi yaptın ayıp oldu gibisinden. Eleştirileri saçma buluyorum arkadaşlar. Ben milli takımda oynayan Arda Güler'i tabii ki de eleştireceğim. Onu bak canımız ciğerimiz Arda, Kenan, Ferdi, Can Uzun. Canımız ciğerimiz bunlar arkadaşlar. Biz bu çocukları alıp yerden yere vurmadık ki. Ki yerden yere vurabilirdik de. Çok genç oldukları için. Bir sonraki turnuvada aynılarını yapsınlar arkadaşlar. Ben bu sefer yerden yere vurabilirim. Onlar çünkü çok genç arkadaşlar. Yani biz Arda'dan bir şey bekliyorsak şimdi şöyle açıklayayım arkadaşlar. Biz Arda Güler'den bir hamle bekliyorsak bizim aslında Hakan'dan 5 hamle bekliyor olmamız lazım. Yani biz Kenan Yıldız'dan bir hamle bekliyorsak Barış Alper'den 5 hamle bekliyor olmamız lazım. Asıl onları eleştirmemiz lazım. Onlar uzun zamandır burada arkadaşlar. O çocukları tabii ki de yerden yere vuramayız. Ben ya şöyle diyeyim arkadaşlar ben Galatasaraylı olduğum halde bu kadar savunuyorum. Ya çoğu Fenerbahçeli bile benden fazla savunmuyordur bu arada. Yorumlarda falan da bakıyorum yani inanılmaz. Tabii ki de burası artık takımcılık kulüp takımlarından çıkıyor ki zaten kulüp takımlarının dışında da ben izlemiyorum arkadaşlar. Hata sistemde kesinlikle Mücahit öyle doğru söylüyor. Hata sistemde zaten sistem düzgün olsa 2 maçta 10 gol atardık bu kadroyla. Mesela Mücahit ya abi biz kaç gündür konuşuyoruz. Kaç gündür canımız sıkkın aslında bizim. Adam sabahın 5'inde kadro kurmuş bana atıyor mesela Mücahit. Ya biz bile kafa yoruyoruz abi. Bu adamlar ne yapmaya gitti? Bu teknike ne yapmaya gitti? Bir de bir açıklamalar var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Hepimiz seni beni suçlamış. Birazdan o konuşmalara da geleceğim arkadaşlar. Gerçekten kanınız donar yani. İnanılmaz açıklamalar var ya. Ya bildiğim bizi hepimizi böyle eleştiren herkesi mahkemeye falan verecekler. Öyle savunma bakanından falan böyle bir şeyler bekliyor. Çok garip yani inanılmaz. Adamlardan bir özür konuşması beklerken bir özür konuşması böyle inanılmaz bir özür dileme metni falan bekliyoruz. Adamlar bizi tehdit ediyor ya. Biz gençlerimizi hiç YouTube'da falan görmedik. Oldukça profesyoneller. Abileri neler yaptı? Hakan, Meriç, Samet video çektiler. Evet mesela Arda Kenan'ı, Can Uzun'u zaten bir gariplik de var milli takımın içinde. Belki de bilerek almıyorlar onları o videolara. Ay senin gibi koltuğu. Ha, o haberler doğruysa belki de bilerek almıyorlar o videolara falan. Golle uyandıracağım onları ha. Vallahi golle uyandırdınız bizi ya İrfan. Golle uyandırdınız bizi. Sabahın 6'sında golle uyandık ilk dakikada. Koltuğum gidiyor ya. Vallahi bozuldu abi iyice. Ne yapalım? Dünya Kupası'nda evet haberlere geçeyim mi arkadaşlar yoksa konuşalım mı? Salih'cim Pasolik bu yüzden yapıldı insanları fişlemek için. Yeni attım link. Yeni link attım diyor. Telefonum yanımda değil Mücahit şarja taktım arkada bu arada. Tamam. Dünya Kupası'nda 17 gole ulaşan Lionel Messi Miroslav Klose'yi 16 gol atmış olan Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 17 değil 18 oldu sanırım. Doğuşum hoş geldin kardeşim benim. Messi 18 yaptı arkadaşlar. Bu haberi buraya alana kadar adam bir tane de attı. Son dakikada da bir frikik vurdu. O da kale direğinin hemen yanından kenarı çıktı. Evet 18 oldu.
İnanılmaz bir adam ya. Ya arkadaşlar ben kendimi mesela 39 yaşında düşünüyorum. Belki yetişkin bezi bile takabilirim yani altına. Adam abi gol atıyor. Ya, hele bir de 85. dakikada bir deparla topu alıp sürdü. Ya inanılmaz. İnanılmaz bir adam gerçekten. Penaltıyı da kaçırdı tabii. Penaltıyı atmış olsaydı hat-trick. 2 maç 2 hat-trick. İnanılmaz bir adam. Dostlar sizlerden ricam olacak. Tabii herkesin moralleri yerde ama biz de iş yapıyoruz. Benim profesyonel olmam lazım bu konuda. Like atarsanız sevinirim. Like isteyeceğim arkadaşlar. Sizlerin ve benim de moralimin yerlerde olduğunu biliyorum. Yemek yerken kahvaltı yaparken bile tadınız tuzunuz yok biliyorum. Televizyon açıp maç izleyesiniz bile gelmiyor. İnanılmaz şeyler var yani biz bu grubu birinci bitirmiş olsaydık nasıl kolay bir kura, nasıl kolay bir eşleşmeler yaşayacakmışız kafayı yersiniz. Bak kafayı yersiniz belki görmüşsünüzdür. İnanılmaz. Like vurulumu yapalım arkadaşlar diyor Met Bilim teşekkürler. Mbappe geçer her türlü evet. Mbappe'nin de ben kariyeri boyunca zaten çok genç olduğu için ya çok genç değil aslında. Mbappe de 28 aralığı 28 27-28 oldu Mbappe'de. Ama Messi 39'a kadar falan oynadı. Mbappe de açıklama yaptı. Ben 40'ıma kadar oynamam. Siz beni çoktan kovarsınız falan diyor da. Geçeceğini düşünüyorum ben de Mbappe'nin ya. Biz Real'i beğenmiyorduk. Valla şöyle diyeyim biz harbiden Real Madrid'i beğenmiyorduk. Bizim milli takım Real Madrid'den de beter çıktı. Biz Arbeloa'yı hiç sevmiyorduk. Yani Montella ve Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları Arbeloa'dan da beter. Ben size söyleyeyim yani. Çok kötü. Lionel Messi 18 gol, Klose 16, Ronaldo, Nazario 15, Mbappe 14, Müller 14, Fontaine 13, Pele 12 arkadaşlar. Cristiano Ronaldo neredesin kardeşim? Adam burada farkı koydu gidiyor vallahi. Vallahi gidiyor adam. Şöyle arkadaşlar şeye de geleyim. Mücahit bir tane daha link göndermiş buraya. Onu da şuraya 3. sıramıza alalım. Lionel Messi keçi. Futbol tarihinin arkadaşlar bu maçta kırdığı rekorlar sanırım. Futbol tarihinin en çok gol katkısı yapan futbolcusu. Futbol tarihinde en çok kupa kazanan futbolcusu. Futbol tarihinde bir yılda en çok gol atan futbolcu. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu. Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı veren futbolcu. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcu. Sanki bir dönem Arda Güler için bunu okumuştuk Real Madrid'de. Böyle bir şey okumuştuk. Bitmiyordu. Bir maçta kırdığı rekorlar. Bayern Münih maçı. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcu. Dünya Kupası tarihinde en çok maçın adamı ödülü alan oyuncu. Dünya Kupası tarihinde en çok gol pozisyonu yaratan oyuncu. Milli takımlar tarihinde en çok gol katkısı yapan futbolcu. En çok Ballon d'Or kazanan futbolcu. Ve bir asist daha yaparsa Dünya Kupası'nda en çok asist yapan futbolcu olacak sanırım. Mbappe bu akşam hat-trick yapar. 17 olur zaten diyor. Önce birisi geldiği gibi gidecek. Sonra her şey hocam yok gitmeye niyetleri yok gibi. Birazdan açıklamaları okuyacağım sizlere. Ya koltuk dur da 2 tane haber okuyacağım gideceğim ya. Sonra düşüyor mu? Mağamaya kadar iniyoruz koltukla beraber ya. Arda 15. Selamünaleyküm. Abi bayağıdır yoktum. Aleyküm selam. Evet 2 maçtır yoktun Arda'cığım. En çok penaltı kaçıran oyuncu ve en çok atan oyuncu. Allah Allah. Biz az bile eleştiriyoruz. En kolay gruptan nasıl çıkamazsın? Her Dünya Kupası'nda katılmıyoruz. Bir daha ne zaman katılırız kim bilir. Şöyle düşünün. Ferdi Kadıoğlu sanırım arkadaşlar 26 yaşında. Bir sonraki Dünya Kupası'nda 30 yaşında Ferdi. İnanılmaz. Ronaldo 8 gol attı. 10 tane daha atması lazım diyor. 10 tane gol lazım diyor Ronaldo'ya Mücahit. Valla yok. Keşke keşke bu yönetimde koltuktan düşse diyor. Kadife Bilek seviyorum seni kardeşim. Ee, Valla onların koltuklar çok sağlam ya. Salih Mama'ya inen koltuk dinyo demiş Medvedim. Arda'nın attığı gollere gittik oraya. Arda'nın attırdığı gollerle gittik. Golle gittik oraya. İstifa ederler mi hocam ya Ahmet Yılmaz Bey istifa ederler mi? Aman aman öyle bir şey olur mu? Vincenzo Montella Türkiye ABD maçında Santrafor'da Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmayı düşünüyor. Ben demiştim zaten bu maçın oyuncusu olursa oynarsa bu maçta oynaması lazım Kerem'in ama ikinci maçta da gördüğüm fiziki kalitesi, fiziki arkadaşlar yani o ikili mücadelelerde bırakın Paraguaylı futbolcuların çocukları, oğulları falan kızları varsa onlarla omuz omuza çarpışsa yine yere düşer bence Kerem.
Ya bu kadar fizik olarak nasıl bu kadar yoksun ya? Çok garip abi. Hacı abi yazma Hacı abi. Paraguay maçına gittim. Özete bakınca belli olmuyor ama hakem çok kötüydü. Allah Allah, bana hakem çok iyi geldi ya. Ya bugün birisi de şey yazmış. Reis, senin her Real Madrid maç sonu yayınlarına geliyorum. Kerem'in haberini bu şekilde lanse etmen canımı sıktı. Son videoyu izlememişsiniz, belki izlerseniz. Abi Kerem Aktürkoğlu As gazetesine düşmüş. Bak, As gazetesi. Arda Güler'in bütün haberlerini falan oradan alıyoruz değil mi? Sunuyoruz sizlere. Yani güvenilir bir gazete. Ve Real Madrid'e falan yakınlığıyla biliniyor. Ee, Abi Türk taraftarlara küfür ediyor Kerem Aktürkoğlu maçı izlerken, maça tepki verirken de. Maça tepki verip maçı izlerken, canlı izlerken burada Paraguay maçını, dedim ama bizim tribüne küfür ediyor dedim Kerem. Sonra ben Arda Güler haberlerine bakıyordum işte dün gece saat 4 gibi videoyu yapacakken. Bir baktım Kerem Aktürkoğlu haberi var. Allah Allah dedim, hasta ne işi var bunun? Hatta gösteriyorum videoda zaten, As gazetesinde. İşte Kerem Aktürkoğlu şanssız bir olay yaşadı. Kendi Türk taraftarlarına küfür etti falan. O da çocuk da öyle yazmış. Ya kardeşim, sen de Kerem'i böyle lanse edemezsin. Ya o çocuk bildiğin şu an bana o yorum yapan arkadaş kulüpçülük yapıyor. Anladın mı ya? Fenerbahçeli büyük ihtimalle kendisi, kulüp. Ya burası milli takım arkadaşlar. Bak, ben milli takımda Arda Güler'i eleştirmiş bir adamım, anladınız mı? Bulamazsınız yani. Eleştiri bulamazsınız Arda ile ilgili bende. Ama milli takıma gelince eleştiririm. Hakaret etmeden, yerden yere vurmadan. Ben gördüm lan. Ben gördüm lan diyordu. Kerem Süper Lig'de öyle tribünle çok atışıyor. 10.8 saniye efsaneler ölmez. Evet, milli takımdaki ilk golümüzü, son golümüzü kim atmıştır? Soru geldi. Abi tek Arda ile olmaz. O zaman şöyle diyelim. Kvaratskhelia arkadaşlar. Gürcistanlı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Dünya Kupası'na gidemediler. Hemen kovulsun şeyden. Paris Saint-Germain. Hemen kovun abi oyuncuyu. Kvaratskhelia'yı istemiyoruz Paris Saint-Germain'de. Değil mi? Yok. Evet. İlham Mansız diyenler var. Selamlar Salih kardeşim demiş Özge Hanım. Meydanda bazı ortalık karıştılar türedi. Arda balon, Kenan balon diyenler, desteklemeyin diyenler saçmalıyorlar. Ya ben onlara öyle demiyorum. Ben direkt onların yüzüne de söyledim. Ya siz hamam böceğisiniz dedim yani. Kötü bir şey olduğu zaman ortaya çıkıyorlar böyle. Kötü bir koku geldiği zaman hemen böyle ortaya çıkıyorlar arkadaşlar, bu hamam böcekleri. Yapıyorlar, gidiyorlar. Arda Arda ve milli takım bazı şeyleri başardığı zaman da bunları konuşmuyorlar. Onları göremiyorsunuz. Hocam sınavdan önce yazmıştım. Sana sınavdan çıktım. Şükür güzel geçti. Şimdi yayınlara devam Cansın abi. Hoş geldin. İyi, sınavın güzel geçmesine de sevindim. Dua da etmiştik sana o gün. Evet Burak Bey, yani bir de çocuk öyle söylüyor ki, öyle bir yazıyor ki, bir de beni sürekli izliyormuş falan, öyle diyor. Her Real maç sonu yayınlarına gelirim reis falan diyor bana. Oğlum, haberi ben yazmıyorum ki. Adam haberi yapmış. Ben haberi okuyorum yani sana. Haberi ben yapmadım. Arda Balon diye biri video çekmiş, gördünüz mü? Gidip izlemeyin abi o videoyu. O videoyu izlediğiniz zaman o adam zaten etkileşim alacak oradan. Güzel şeyleri izleyin. Sınava girenlere geçmiş olsun. Onlar evet 2 kez stres yaşadılar herhalde. Bir de maç özetini izledikten sonra. 2 maçta Arda'yı harcayanlar futbolun F'sini anlamıyor. Ben konuşmam zaten o adamla. Futbol konuşamam ki. Gol atamadan Dünya Kupası'ndan gidersek neler olur acaba? İstifa peş peşe gelir mi? Gelmez hocam. Birol Bey teşekkürler. Teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Eyvallah. Kesenize bereket. Formda olan Arda, Kenan ve Ferdi Montella'nın hatalarını kamufle ediyordu. Tersi olunca durum ortada. Çok doğru abi. Vallahi başka bir pencerede buradan geldi işte. Mücahit, hatırlıyor musun? Biz Mücahit'le, biliyorsunuz, sizlerin çok büyük destekleriyle ben Romanya maçına gittim. İstanbul'a gittiydim. Mücahit'le birlikte gittik. Maçı izledik ve ben canlı yayında şu yorumu yapmıştım. Abi milli takım bu performansla giderse nanay.
Kosova maçı izledim. Yine maçtan sonra yayın açtım. Arkadaşlar bakın bu performans nanay. Ya kardeşim saçmalama yendik işte karıştırma ortalığı. Bana yorumlar. Ulan hazırlık maçı geldi Makedonya'yı iyi geçtik tamam. Ulan Venezuela maçını oynadık. Beyler e, GG yani hiçbir alt olmaz bu takımdan. Kardeşim sen futboldan falan anlamıyorsun. Oyuncular kendisini riske atmadı. Oynamadılar. Ter atma maçı bu. Salak salak yorum yapma. Bir de seni izliyoruz. Oturmuşuz seni izliyoruz. Al sana. Oğlum belli ki. Ulan belli belli. Karadağ değil mi? Karabağ mı ya? Kimi yendik lan biz? Vedat Muriç nereliydi oğlum? Onu da unuttum. Karadağ maçı mı? Abi inanılmaz kötüydük ya. Yoktuk yani. Zar zor yendik. Yanlışlıkla yendik. Yanlışlıkla geldik. Ama çok eleştirildi mesela. Ben bunu dediğim zaman da Karadağ yenildik. Kosova. Kosova arkadaşlar ne Karadağ ya. Hayır hayır hocam ben yazarken ya saçmalamayın oğlum hazırlık maçı riske atmadılar ya. Kardeşim biz de oturmuş seni izliyoruz. Futboldan anlamıyorsun. Ulan karşıdaki adam da hazırlık maçında. O niye riske atıyor kendisini? Evet yine forvetimiz. Yani bir adam 3 maçtır ısrar eder mi aynı şeyde ya? Yemek yiyip geliyorum. Ben olsam yemek yerken izlerdim. Hakaret etmiyoruz. İzleyebilirsin ailenin yanında. Azıcık futbol bilgisi olan bunu defalarca ifade etti. Romanya ya da Kosova bu gruptan rahat Abi ben Romanya maçını gözümle izledim bak. Gözümle izledim derken. Yani çıplak gözle izledim. Yayında şeyde izledim ya. Stat'tan izledim Beşiktaş'ın sahasında. Abi gördüğüm tek böyle farklı bir oyuncu vardı. Tüm oyuncular içinde Romanya'da dahil. Bir tane Kenan Yıldız vardı. İnanılmaz bir şeyler deneyen. O maçta bile biz oturduk konuştuk. Oğlum böyle oynarsak yanarız falan dedim yani. Yok abi balkonda yiyeyim evin içi soba gibi bizim evde öyle. Anket. Evet anket ne oldu? Anket devam ediyor. 2006 2026 Dünya Kupası'na ilk golümüzü kim atacak? Aa yeni anket gelmiş. Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Valla bizim forvetler ileri orta saha falan değil de bizim defanslar şut çekiyor ya. Valla bir top, iki tane direkten dönen top var. Bir tanesi Mert Müldür'ün kafası, bir tanesi de Abdülkerim'in sol ayakla vurduğu şut. Avustralya maçı. Yeni hoca sence kim olmalı? Ya ilk başta Türk bir hoca istiyordum ben. Çünkü neden Türk hoca istiyorum? Devre arası kötü gider maç. Maç devre arası kötü geçer, çok kötü olur. Ya bir tane konuşma anladınız mı? Ya bunu çevirmen yanındaki şu an Montella'nın çevirmen konuşuyor. Muchas gracias aficionista la chanta mi cantare, sono italiano, pero gidin golü atıyor oraya falan diyor. Anladın mı o adam? O sana böyle geçmiyor. Ya yanındaki eleman çeviriyor ondan sonra. O da Hakkı Bulut gibi çeviriyor yani onun tonlaması hocanın şeyi o lazım orada. Ama şu da geliyor yani gönlümden geçen de çok zor imkansız belki. İtalya milli takımıyla anlaşır büyük ihtimalle söyleyeceğim hoca. Yani arkadaşlar golü atıyor ya villalara gidiyor ya aynen öyle. Tutti frutti, bellissimo. Lamborghini Pizza aynen. Ne diyordum? Guardiola abi. Yani Guardiola milli takım çalıştırmak istediğini açıkladı biliyorsunuz. Guardiola milli takım çalıştırmak istiyor. Hayali şu an yani o. O şeyi tecrübe etmek istiyorum dedi. Abi dediğim gibi yani villaların hepsini veriyoruz Guardiola'ya. Oyuncular feragat ediyor. Hatta aldıkları primleri de şehit ailelerine falan bağışlıyorlar tamam mı? O primlerin hepsini bağışlıyorsunuz. Hakkınız değil bu arada. Hiçbirinizin hakkı değil. Onların hepsini şehit ailelerine bağışlıyorsunuz. Villaları da Guardiola'ya veriyorsunuz abi. Ya da villaları falan da gidin abi Hatay depreminde falan evleri yıkılan vatandaşlara verin ya. Hiç bu adamlar hak etmiyor bence. Hiçbir hak etmiyor. ABD o kadar iyi değil ama dinamik bir takım. Hocam ABD inanılmaz bir takım ya. İnanılmaz bir presleri var ya. İspanya'yı elerler. Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 18'li oldu. Burası geride kaldı tabii ki de. Shakira Arjantin-Avustralya maçında bu da tatlı bir haber diye koyduk. Oğlum bu da kaç yaşında? Niye yaşlanmıyor onlar ya?
Suudi abla modlu kaldı. Selamımızı bile almıyor artık. Güç zehirlenmesi geldi Şükran ablaya. Ya ya Real Arda'yı evirdi. Birçok yeteneğini ortaya koyamıyor. Evet, ben şey maçından sonra arkadaşlar Arda'ya şöyle bir yorum yaptım ve bunun da arkasındayım artık. Şey Arda 10 numara değil sanki artık dedim. 6'da daha böyle geniş görüyor oyunu gibi düşünüyorum ben artık. Pique'den fazla Dünya Kupası. Allah Allah, Kadife Bilek ya. Pique'den daha fazla Dünya Kupası'na katıldı ablam diyor. Cankan gözlüğü mü? Hediye fikirleri hoş geldin. Cankan gözlüğü doğru. Ortada villa yok ki, ruhsat almak için villa verdik dedi herhalde. Evet, öyle bir haber de var, doğru söylüyor. Ruhsat almak için falan. Devam edelim. Grubumuzu lider bitirseydik yolumuz çok açıktı, yazık oldu. Yani şu milli takım, bunun shorts'unu da yaptım shorts kanalıma bu haberin. Milli takım gerçekten iyi bir yönetimin altında olsaydı, iyi bir hocanın böyle kanatları altında olsaydı arkadaşlar. Son 32'de Bosna Hersek, son 16'da şöyle arkadaşlar şuraya da geleyim mi bir saniye. Ankete katılın arkadaşlar siz de. Böyle geleceğim oraya da. Evet, son 32'de Bosna Hersek dedik. Son 16'da Yeni Zelanda veya Çekya ile oynayacaktık. Son 8'de bakın. Demokratik Kongo, Gana, Uruguay ya da Avusturya arkadaşlar. İnanılmaz. Vur beni yak beni yarim. Cankan'ı kim hatırlamaz abi, onlarla büyüdük yanlışlıkla, işte o yüzden böyleyiz. Almanya Teknik Direktör Nagelsmann 38 yaşında, Arda Turan 39 yaş. Biz Haiti'yi bile yenemeyiz. Yok İlker hocam, şeyden bahsediyorum. İyi bir yönetim, iyi bir hoca altında olsaydık. Bu böyle bir ekiple çalışıyor olsaydık. Şu jenerasyonda ve bazı yine zehirli Mbappe gibi tipler varmış milli takımın içinde arkadaşlar. Milli takımı zehirleyen oyuncular var bazı. Bunlardan da arındırıp milli takımı bundan kurtarmak lazım. Garip garip şeyler söyleniyor arkadaşlar. Bunlardan kurtarıp e, tüm oyuncuların huzurlu olduğu bir ortamda olup hak edenin geldiği bir milli takım olsaydı, şu jenerasyonla şu eşleşmelerde bak, son 32 Bosna. Yani abi inanılmaz ya, şuraları geçerdik ya, finale kadar yolu vardı diyordum ben ya. Hakan Yılanoğlu. Haiti'nin U15 kız takımı yener bizi diyor. İyi bir yönetim olsaydı çeyrek final mümkündü. İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF'nin milli güvenlik sorunudur. Birazdan geleceğim, inanılmaz açıklamaları var. Bak inanılmaz. Kızgınız ama abartıyoruz biraz da diyor. Selam abi, vallahi bana sorsan bence milli takıma büyü yaptılar. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Vallahi öyle büyü yapan birileri varmış. O haberleri de aldım arkadaşlar. Bizim milli takıma değil de birilerine büyü yapacakmış bazıları. Nico Schlotterbeck sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı arkadaşlar. Evet, Real Madrid'in de transfer listesinden çıktı direkt. Erken görünebilir ama kapasite olarak ve Barça, Atletico'da oynaması artı bence. Arda'nın golünü denediler Uruguay maçında. Atletico oynaması artı bence, konferans yarı finale çıktı bu sene. Burak Bey teşekkürler. Hoş geldiniz ekibimize hocam. Bir level katıl almış. Hoş geldiniz tekrardan aramıza hocam. Onu da kutlayalım şöyle. Güzel güzel haberler de var arkadaşlar. Tartışacağımız çok güzel haberler derledim. Hamam böceklerinin aramızda olmaması da çok mutlu ediyor beni. Yayınlara gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar bilmiyorum. Herhalde ışığı görünce biraz kaçıyor ya hamam böcekleri. Bizim ev zemin katta. Çok hamam böceği yakalıyorum ben bizim evde. Onları bilirim ya. Işığı gördüğümüz saklanır onlar. Burada çok kişi aynı anda konuştuğumuz için burada barınamıyorlar bence. Ama videoların altında çok hamam böceği var. Burak Bey'in de üyeliğini kutlayalım hocam. Arda Güler. Level bir. Bunu tekrar nasıl yeşil yazıyorsunuz hocam bunu? İlk mesaja mı yeşil veriyor, hani böyle bir renkli veriyor? Abi dövelim hamam böceklerini. Hediye fikirleri tekrardan 3 aydır üye bu arada Burak Bey. Hediye fikirleri bir level gruba, aramıza tekrardan ekibe hoş geldin hocam. Evet, herkesin keyfi meyfi kaçık. Ya neler neler yazıyor. Adam bana diyor ki
Adam şunu bekliyor arkadaşlar. Kesenize bereket bu arada. Aman böceği ne ilaçta var. Ee, Adam bana yazmış ki kardeşim senin ve diğer video çeken arkadaşların ee, nasıl böyle içinin yandığını biliyorum. Hepiniz kara kara düşünüyorsunuz. Arda Güler artık Real Madrid'de istemez. Nereye gider? Oraya gider. İşsiz kalacaksın. Ya bunu yazan adam kim biliyor musun? Hiçbir şey başaramamış hayatta. 100-150 kilo bir adam. Klavyeye böyle göbek deliğiyle falan böyle göbeğini bırakarak yazı yazıyor. Hani böyle her tuşa böyle göbeğini atıyor böyle. Çat çat. Mesela S, E, L, A, M yazıyor. Allah Allah. Öyle bir adam. Ulan ben dedim zaten 3 tane iş yapıyorum. Bu benim ekstra yaptığım bir iş. Gelip 150 kiloyla oturmuşsun işsiz işsiz evinde oturup millet eleştiriyorsun dedim ya. Garip garip tipler var ya. Arda Turan mı? Ya sizce Türk bir hocayla mı anlaşmalı milli takım? Ki anlaşmayacaklar bu arada haberi geleceğim birazdan arkadaşlar. Türk bir hocayla mı çalışmamız gerekiyor? O dediğim o duyguları aktarmak için yoksa Guardiola gibi bir isimle mi? Arda altın topu alacak. Ya hocam şeye yine yarıda kaldı. Kvaratskhelia Gürcistan'la Dünya Kupası'na gidemedi. Kötü futbolcu o zaman. Çok kötü bir futbolcu. Gareth Bale milli takımda hiçbir başarısı yok. Real Madrid'de oynuyordu. Hemen Real Madrid'den satın gitsin. Milli takımda kötü oynuyor. Var bir sürü böyle oyuncu var ya. Abi yabancı adamla olmaz ya. Türk'ün Türk'ten başka tostu yoktur. Ne demek kötü? Ya hayır hayır. Kvaratskhelia'cığım yani sana demiyorum. Yani onların dediğine göre o zaman kötüler yani. Garip ya. Vallahi garip garip yorumlar. Eleştirirken arkadaşlar seviyenizi bilin ya. Adamların üstünde milli takım forması var. Taraftara küfür eden futbolcudan bahsetmiyorum. Diğer oyuncuları. Ulan kim mesela yani çok kötü diye Uğurcan Çakır mesela çok kötü. Orkun Kökçü'yü ilk maçta çoğunuz beğenmedi ama ben onu fark edemedim. Orkun Kökçü mesela yerden yere vurmayalım ya. Başka kim var böyle kötü? Hepsi kötü de inanılmaz kötü. Arda mesela ikinci maçta çok kaçak dövüştü. Ben kendi ağzımla söylüyorum ya. İkinci maçta çok fazla eleştiri almamak için çoğu oyuncu bu şekilde. Hakan zaten kaçtı da yoktu. Arda da kaçtı. Abi Kerem'i şuradan ayırıyorum ben. As gazetesinin bile yazdığı bir haber var. Adam Türk taraftarlara küfür ediyor. Edemezsin abi. Bak taraftar sana eder. Volkan'a ettiler zamanında. Etmemeleri lazım bu arada. Milli takım forması var üstünde. Maçtan sonra et diyeceğim de maçtan sonra da edilmemesi lazım abi. Üstünde milli takım forması var yani. Galatasaray'ın sahasında küfür edildi Volkan Demirel'e. Çıkarttı gitti formayı. Onu da çıkarmaması lazım. Profesyonel olması lazım ama işte duyguları yönetmek zor oluyor bazen. Yerden yere vurmamak, hakaret etmemek gerekiyor. Bazı kişilere hakaret edebilirsiniz. Adam egosunu tatmin ediyor mesela Montella. Orkun sandığımdan daha gençmiş 25 yaşında. Hak ettiler sonuçları olmalı. Ya milli oyuncular da çoğu her şeyi anlıyor. Ya bizi eleştirmeyin. Ya ne demek eleştirmeyin oğlum? Olduğun yer senin eleştirilecek bir yer zaten. Lan beni bile bazen beni de eleştiriyorlar. Ki benim eleştirecek bir şeyim yok. Ben haber üretmiyorum. Çıkmış haberi size sunuyorum ve biraz yorumluyorum kendimce. Bunların birlikte Survivor kampına gitmesi lazım. Hocam orada aç kalır ya bizimkiler. Gitmesinler oraya. Tecrübesizlik mi? Dünya Kupası'na erken veda eden en değerli takımlar arasına girdik. Kadro kalitesi olarak en değerli takımlar arasında Türkiye milli takımı da var. İyi bir şey yapınca da övmeyelim o zaman. Ya bununla ilgili Nihat Kahveci çok güzel konuşmuş ya. Kime? Kimdi ya? Bir tane futbolcunun hamile eşine bile küfür edilmiş. Ya biz sustuk diyor yani o dönem diyor. Bunlar diyor her şeye ağlıyorlar diyor Nihat Kahveci. Dünya Kupası'nda şu ana kadar kullandığı 7 penaltıdan 3'ünü kaçıran Lionel Messi turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu olmuş arkadaşlar. Lionel Messi. Peter Schmeichel Messi'nin golü verilmemeliydi. Pozisyonun hazırlanışı sırasında Avustralyalı bir oyuncuya faul yapıldı diyor. Dünya Kupası'nda attığımız son golün sahibi hala İlhan Mansız abi. Şu oyunu oynayanlar bilir. Resident Evil bizim ev bu arada arkadaşlar. Leon. Leon'du değil mi? Aynen Leon Kennedy. Lan ne oynardım bu oyunu ya Resident Evil. Abi harbiden ona dönmüş bu arada. Kadayıf olmuş o da. İlhan Mansız'a ait. Çok garip.
Efsane kaleci. Eleştiri okey ama bazı futbol yorumcuları bela falan okuyor. Çok saçma. Ya abi işte ondan bahsediyorum yani. Bela okumak nedir ulan? Ulan bela okumak nedir abi? Bilmiyorum. Messi hem attı. Messi hem artı hem eksi rekorları kırıyor. Messi bu arada bir tane daha asist yaparsa en çok asist yapan oyuncu da olacak. Lamine Yamal kariyerindeki ilk Dünya Kupası golünün ardından secdeye gitti. İşte şey eleştirisi mi geliyor mesela anladın mı? Cücelerle parti yaparken karı kız ortam cart curt derken koşarak sedyeye gitmek. Sedye yanlış. Secdeye gidiyor abi adam. Ama bu gerçekten sedyeye gitse daha iyi olurmuş yani. Tamam çok yorumlamayacağım orayı. Abi saçına kaşına karışıyorlar gözünü seveyim abi. Yanlış kıbleye gitmiştir. Sedyeye gitme. Daha. Geldim hoş geldin Caner afiyet olsun. Ben de acıktım kahvaltıyla duruyorum valla. 2 gündür bizim çocuklar ve Türkiye Futbol Federasyonu hesaplarından açıklama gelmiyordu. Metin üzerinde çalışıyorlar. Kapsamlı bir özür gelecek diye düşünmüştüm. Ne özrü ne metni. Milli takımı eleştirenler için yasa çıkarılıp hapse atılmasını isteyen bir TFF başkanı var. Aynen böyle bir şey var arkadaşlar. Biz eleştiriyoruz ya hepimiz. Seni beni hepimiz hapse gidecekmişiz. Yılmaz hocam hoş geldin. Teşekkürler. Tekrardan katıl almış. İkinci ayını kutluyoruz hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar iyi akşamlar demiş. Lütfen herkes bir like atsın diyor. Sizden rica ediyor hocam. Like atarsanız seviniriz. Arapça desen yok. Adam Fatih Terim'i şikayet etmiş Adalet Bakanlığı'na. E, Yılmaz abi kutlayalım senin de konfetiyle şöyle. Cimer'e yazsın. Ya durun daha neler var. Bir de diyor ki ya TFF başkanı böyle konuşur mu? Alışacaksınız diyor bize adam. Hacı Osmanoğlu diyor ki alışacaksınız böyle konuşmalarıma. La kimsin? Ha, içeri falan attırma. Paramız da yok avukata verecek. Kimsin derken yani TFF başkanımızsın. Yani kimsin derken hani bir gözüm şey oldu açlık var sabah kahvaltıyla duruyorum ya. Fakir olduğum aklıma geldi arkadaşlar özür diliyorum. Abi eleştiremiyorum. Fakir olunca eleştiremiyorsun da ya. Hadi istediğini tanışalım mı demek istedi. Evet, hani ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. Tanışalım mı İbrahim Bey? Kundura. Son anda döndün, villayı kaptın. Peki Hacı Osmanoğlu'nun en sevdiği 2 tane futbolcuyu söyleyin bana. Bak sorum geldi. Siz kimsiniz? Adamsın. Hacı Osmanoğlu'nun sevdiği 2 tane futbolcu dünyada. Çabuk yaz. Hemen yaz, hızlı yaz. Doğru açıklamayı Arda yaptı. Arda çok güzel konuştu maç sonunda. Bundan sonraki turnuvalarda affettireceğiz. Hayır. Yabancı ikisi de. Yabancı. Yabancı yabancı. Montella diyor. Lan doğmuş. Rize'nin kalecisi. Yabancı yabancı abi. Kerem İrfan. Ya milli takıma yabancı demedim. Yabancı gerçekten. Mbappe değil. Senin kalbin zengin. Hayır. David Villa ve Capdevilla arkadaşlar. Bilmiyorsunuz. David Villa ve Capdevilla. Özür diliyorum. Fofana. Peki en sevdiği 2 tane takım söyle bana. En sevdiği 2 tane takımı söyleyin. David Villa. En sevdiği Aston Villa evet Villarreal evet çok doğru çok doğru kanım dondu. Suriye milli takımı mı? Suriye milli takımı Dünya Kupası'na gelseydi bizden başarılı olurlar mıydı acaba? Sevilla da var doğru lan unuttum Sevilla'yı ya. Montevilla bunu beğendi. Aston Villa, Sevilla evet. En azından bir gol. Fildiş Salih çıkıyor gruptan. Bizim Yançar bence gruptan çıkardı diyor. Bizim Yançar mı Suriye milli takımı? Evet, şöyle gelelim arkadaşlar. Her şey bölünüyor artık bugün yayında. Valla esprilere gidiyor kafamız.
Bodrum Villa. Ayda. Ne demiştik en son yerde? Milli takım eleştirenler için yasa çıkarılıp hapse atılmasını isteyen bir TFF başkanı var. Hem de bu sözleri yabancı bir ülkede, yabancı basın mensuplarının da bulunduğu bir ortamda söylüyor. Düşünsenize Türkiye'nin imajını. Milli takımı eleştirenlere yönelik kanun çıkarılmasını basın aracılığıyla talep eden bir federasyon başkanı görüyorlar. Şimdi dönelim açıklamaya. Yüzlerce firma sponsor olmuş, siyasi erkler ve toplum tam destek vermiş. Herkes heyecanla maçı bekliyor, maçları bekliyor. Bir bakıyoruz kampta sigara içiliyor. Hem de herkesin görebileceği şekilde otel balkonlarında. Bir diğer başkasının eşinin sosyal medya bir baş bir diğeri başkasının eşini sosyal medyada paylaşıyor. Ötesi kimseye yüz vermiyor. Bir başkası ise sosyal medya için video çekmekle meşgul. Genel bir ciddiyetsizlik hali. İnsanlar yine de maç öncesinde konsantrasyonları dağılmasın diye bir şey demiyor. Çok uzun yazıymış ya. Bu bir de başkasının eleştirisi ya. Bunu atlayayım ben. Kendi eleştirimle beraber okuyayım. O şeylere de geliyorum. Çok az kaldı şeylerin açıklamalarına. Onları da konuşacağız arkadaşlar. A milli takımımızın ABD maçını Cezayirli hakem Mustafa Uhorbal yönetecek. Tamam. Euro 2028'de şunu kitleyin bir odaya sakatlanmasın. Enes Ünal. Arkadaşlar. Abi 29 yaşına gelmiş ya. Bu arada kendimin 34'e gireceğini aklıma geldi. Yazıklar olsun bize ya. Nasıl yaşlandık ki? Niye oldu öyle? Neyse. Abi Enes Ünal. Vallahi çok çok fazla patlattı ya çaprazları falan. ABD'ye 3 atıp Türkiye'ye dönerler. Peki ABD maçına tamamen farklı bir kadroyla çıkmasını mı istersiniz milli takımın? Süre almayan oyuncular mı çıksın? Yoksa bu rezilliği başlatan oyuncular bu rezilliği kendileri kapatıp gitsinler mi istersiniz? İki tane seçenek sundum. Hiç süre almayanlar oynasın ya da bu rezilliği başlatıp bu rezilliği kendileri sonlandırsınlar. Sakat değildi ki iyileşmişti çağırmadılar. Gerçekten mi? Ben 40. U15 oynasın. 11 tane Kerem istiyorum ben. Saçı bağlı olan da acaba Çağlar mı? Evet Çağlar. Ben olsam Arda'nın yerine maça çıkmam. Bırak çırpınsınlar. Milli takımlar ile ilgili hiçbir şey istemeyiz. Sigara içen. Çağlar var. Ee, Uğurcan Çakır diyorlar ama o sanırım Abdülkerim Bardakçı benim gördüğüm. Bir tane de arkası dönük birisi var orada. Kaleye Hakan'ı koyalım. Jose Mourinho Endri'yi çok önemli bir oyuncu olarak görüyor. Genç yıldızın bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunmuyor arkadaşlar. Arda Güler de biliyorsunuz Amerika maçından sonra hiç tatil yapmayıp direkt şeye gidecekmiş. Real Madrid'in tarihi başlayana kadar tabii ki kamp tarihi başlayana kadar direkt kampa katılmak istiyormuş. Kendisini kanıtlamak için. Ben o habere biraz sitem etmiştim. Yani gidip orayı kurtarmaya çalışıyorsun Arda ama burada da pek bir şey göremedik dedim de milli takımda dökülüyor be abi. Yani o haberi okuduğum zaman çok sinirlenmiştim aslında. İsmail Kartal Cengiz Ünder'i yeniden değerlendirmeyi düşünüyor. Peki. Zlatan İbrahimovic, Lamine Yamal dünyanın en iyi oyuncusu diyor. Siz de katılır mısınız? Ne dersiniz bu yoruma? İbrahimovic'in yorumuna. Real Madrid Ayub Boatti'nin durumunu izlemeye devam edecek. Ancak Lille onu bırakmak için en az 70 milyon euro talep ediyor. Messi daha iyi abartma. Yok Mbappe en iyisi. Hayır. Mourinho Arda'yı kesmeye yer arıyordu, buldu. 13 Temmuz'da gidecek işte yani kamp başladığı dönem gidecek. Abi Hacı Osmanoğlu'nun en sevdiği teknik direktör kimdir ve neden? Bilmiyorum ki. Bu oyuncu çok iyi yalnız. Evet. Mücahit söylemişti bana da ben çok izlemedim hatta oyuncuyu. Çok iyi diyor herkes. Hala da izlemedim. Aktif en iyi o lise diyor. Kardeşim bıktım Kerem'den Merem'den kafamı bitirdi. Unai Emery. Çünkü kazandığı 5 kupasını Sevilla, Villarreal ve Aston Villa'da kazandı. Medvedim güzel yakaladı. Aynen çok iyi olmuş.
Villa hoş değil. Villa. Yapma. Zlatan, Zidane ve İbrahimovic Arda'ya destek olmuş. Evet. Var mı o haberler Mücahit? Varsa vallahi atın bana. Doğuş, Arda Zidane ve İbrahimovic Arda'ya sanırım destek olmuşlar. Ben de gördüm de şu an bulamadım haberi. Yani bulamam. Jose Mourinho Real Madrid'de geleneksel bir 9 numara istiyor. Real Madrid'de geleneksel bir 9 numara öner. Icardi. Tamam taşlamayın tamam. Icardi diyorum abi. Ne diyorsunuz? Haaland. Yok bunlar şey gibi bir şey istiyor bence. Hoselu gibi. Böyle duracak arada gibi. Deniz Gül mü? Yani Sea Rose. Satmak için isim daha iyi. Vladimir Putin mi? Vladimir Putin. Icardi daha Galatasaray'da. Ya şaka yapıyorum. Kerem Aktürkoğlu bu arada 9 iyi olur. Fener'de 9 giyiyor zaten. Real'de benzeme tarzı bir forvet lazım. Vallahi bilmiyorum neler olacak da Arda ne yapacak onu da merak ediyorum. Montella bugün gerçekleştirilen idman öncesinde Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci ile birlikte bir süre saha kenarında sohbet etti. Ne konuşmuşlardır sizce? Can Kısa. Şerif mi? Ayda. Zidane Mourinho giderse belki ben giderim diye yer yapıyor. Hayır hayır Zidane'a zaten gideceklerdi. Zidane Fransa milli takımıyla anlaştı. Dünya Kupası'ndan sonra o olacak. Kadro kuruyorlar 2028'e. Yılan toplantısı. Köy yılanı toplantısı aynen. Osimhen'i alsınlar da ligde GS dominasyonu bir bitsin. O da mantıklı. Ama yalnız Vedat Muriç geldi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ligi donunda sallar Muriç ya. Hakan Canuzun ve Deniz Gül oynamasının ilk 11'i veriyorum. Fatih Karagümrük yedeklerle çıksa aynı puanı alabilirdi. Abi şunu diyorum bak Messi 2 maç 5 gol. Türkiye milli takımı 2 maç 0 gol ya. Çok garip. Mbappe'yi bekliyorlar kenarda birazdan gelir. Arda 6 numara oynamalı Vitinha tarzı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten ben de öyle düşünüyorum artık ya. Villa parsel ayırıyorlardır komşu olmak için. Center Kerim Merih de oynama... Lan ne oluyor? Evet Messi Vamos Argentina keçi 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 koymuşlar. Abi adam yırtılıyor ya. Rodrigo kulüpte herkesin sevdiği bir oyuncu. Onun için bir ayrılık planı yok diyor arkadaşlar İspanya. Basını bu şekilde lanse ediyor olayı. Sizce orada kalabilir mi? Pessi. Evet bu haberi söylemiştik. Lionel Messi bu akşamki Dünya Kupası maçında bir asist yapması durumunda turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olacaktı. Ama bu maç geçti artık. Bir gol atması halinde ise Dünya Kupası'nda bunu başardı. Milli takım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun hediye edeceği villaları kabul etmeme kararı aldı. Zaten öyle de bir villa yokmuş herhalde. Rodrigo 40 milyona düşmüş değeri. Abi Rodrigo'yu 40 milyona alacaksın. 1 milyon 1 milyon euroluk da gideceksin kemik suyu çorbası yaptıracaksın inanılmaz bir şekilde. Kelle paça melle paça. Rodrigo'yu iyileştireceksin. 80'e 100'e satacaksın bir sene sonra. Ne diyorsun? Şu adamı görünce bana bir şeyler oluyor. Ya abi inanılmaz insanlar tarafından yönetilmiyor muyuz? Delireceğim ya. Bunları Real Arda da dahil ikinci 11 olarak kullanacak. Geliyoruz. Haluk Yürekli Montella. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli takımda yola devam edebilir. Montella İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli takımında Montella ile beraber devam edebilir. Benim milli takımda asla devam edemez diyor. Senin milli takımın ya tamam güzel eleştirmiş de arkadaşlar savunuyor. Savunuyor. Birazdan geliyorum habere. Türkiye Dünya Kupası'ndan sonra Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yapılan açıklamalar Montella kader bizden yana değildi. Hakan Çalhanoğlu şanssızlık. İbrahim Hacı Osmanoğlu Cenabı Allah nasip etmedi. Acımış neresi acımış abi? Kaleye mi gitti?
Abi bu açıklamanın bana bir şeyini anlatır mısınız? Futbola dair bir kelime var mı bunların içinde? Teknik taktiğe dair. Teknik taktikte konuşuyor. Adam diyor ki 70-80 şut çektik. Bu takım başarısız olabilir mi kardeşim? Ulan bunun var ya bir klibini attı bana Mücahit. Çektiğimiz 70 şutun klibi var. Yani böyle bir şut yok. Yani o statlar böyle su kanalın yanında falan olsa o topların hiçbirini bulamazdık bu arada. Nihat bence yeni teknik direktör olmalı veya Arda Turan veya Fatih Terim. Fatih Terim falan artık ya eski kafalardan kurtulalım. Ama Arda Turan ne bileyim Nuri Şahin olabilir mi bilmiyorum. Olabilir. Yeni ya, yeni biraz daha. Ama Arda en güzel sözü söyledi zaten. Evet, özel bilgi. Mourinho Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki erken eliminasyonunun ardından Arda Güler'e bir mesaj gönderdi. Kendine kınayacak hiçbir şeyin yok. Maçlarını izledim ve takımının en iyisi oldun. Bağlantıyı kes ve enerjini topla. Birlikte kupalar kazanacağız diye bir açıklamada var diyor. Yeniyi tınlamıyorlar. Abdülkerim'in şutu var. Arda ve Hakan'ın frikikleri var. Kalecinin olduğu köşeye vuruldu onlarda. Mert'in de bir direkten dönen kafası var. Bu kadar. Bağlantıyı kes, Kerem'le saçını dökülür. Yani bağlantıyı kes dedi yani o kamp bittiği zaman orayla ilişkini kes. Milli takımla olaylarını bitir. Enerjini topla, biraz dinlen. Birlikte kupalar kazanacağız mesajı göndermiş. Türkiye Dünya Kupası tarihinde gruplarda elenen en değerli dokuzuncu ülke oldu. Almanya elenmiş. O zaman işte değerleri de orada yazıyor. Almanya iki kez elenmiş bu şekilde. İspanya, Belçika, İtalya, Uruguay, Fransa, İngiltere, Türkiye ve tekrardan İtalya arkadaşlar. 474 milyon euroluk bir kadro değerimiz varken bir gol daha atamadık. Nerede iki Türk kardeş var antrenör onlar gelsin. Dazın Suriyemsi haber. Bu açıklama doğru mu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yoksa bunu direkt kapak yapardım yani. Ama bilemiyorum. Bu haberi yani Grok'a sormuşlardır kesin de. Burada Grok artık şey istiyor ya. Premium istiyor. Herkes bir şeyden premium istiyor ya. Ne olur bedava bilgi verin ya. Evet geldik açıklamalara. Kan donması başlıyor. İH. Merih'in son vurdu top içeri girse bugün başka bir şey konuşuyorduk. Abi bu adam neden olmamış bir şeylerden bahsediyor? Haber kaynağını bilmiyorum valla. Çok onayladığım bir yani onaylayamadığım bir haber olduğu için bir şey de diyemiyorum. Ama e, Ignacio Sanchez yapmış haberi. Yani aslında şey İspanyol bir kullanıcı arkadaşlar. 22 binde takipçisi var mesela. Bak bu haber doğru olabilir bu arada. Lucescu gelsin diyen evet Lucescu vefatülazim oldu yani. Arkadaşlar ya bizi yöneten adamın yaptığı şeye bak. Va bunu sen ben derim ya. Anladın mı? Ya bunu şey yapar arkadaşlar. E, bunu sen ben der lan. O Merih golü atsaydı şu an başka şey konuyor. Ama bunu senin dememen lazım yani anladın mı? Kale biraz daha büyük olsaydı bugün başka bir şey konuşuyorduk aynen. Abi oğlu Razvan Lucescu'yu diyorum ha. Yoğurtun kapağı olsa kapatırdım kapağını mantığını. Şöyle gelelim. İH 2 maçta 65 tane şut attı bu takım. Kötü mü oynadı? Ulan zaten 11 kişi defansa geçmiş. 10 kişi defansa geçmiş. Kaleci zaten kalede. Ya gerçekten. Hakan Arda'ya veriyor. Arda Barış'a veriyor. Veremiyor daha doğrusu Barış. Ondan sonra Arda tekrar Hakan'a veriyor. Hakan gidiyor Kenan'a veriyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hep böyle dönüyor yani. Burak yeşil olmuşsun. Tebrikler. Yani ne demek istiyorsun Şükran abla? Bana da mı üyelik atın diyorsun? Takıma sert antrenör lazım. Ya işte genç bir antrenör de ne kadar sert olabilir bilmiyorum.
Hani ne kadar bağırabilir? Mesela aynı dönem oynadığı bir oyuncu varsa o onu nasıl kabul eder bilmiyorum. Tabii kötü Ozan'dı bu adam, tam komedyen. Evet, iki maçta 65 tane şut attı bu takım. Kötü mü oynadı diyor adam. Hacı Osmanoğlu, burası bir kulüp takımı değil. Hocayı gönderip hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Ya abi bak, içeri girmemek için kendimi zor tutuyorum ya. Bizim karakterimizi bilenler bunu çok iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz dedi. Bir tane muhabir de ne dedi biliyor musunuz? Montella'yı da yolda bulmadınız mı? Çok iyi soru değil mi ama? Nasıl cesaret? Aldırsan adam içeri. Bir saniye bir saniye dedi, İbrahim Bey dedi. Hani Montella'yı da yolda buldunuz dedi. Kuntz'la devam ediyorduk hani. Montella'yı buldunuz yolda, onu aldınız, yolda bulduğunuzu yolda bıraktınız gibisine getirdi. Anlattım ben burayı, anlattım, orasını anlattım. Ee, Dinlemiyorsunuz benim şeylerimi, dinlemiyorsunuz. Anlattım orayı. Öyle diyor. Bak diyor ki, bak adam bizde şu şekilde, bize şöyle hitap ediyor adam. Hocayı gönderip hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Yani sizin seçim şansınız yok diyor adam bize. TFF başkanı keşke akademi mezunu falan olsa. Kesinlikle katılıyorum İlker Bey. Ya Kuntz Paraguay'ı falan yenerdi bu arada. Ama belki Dünya Kupası'na götüremeyebilirdi yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu çöpte demir kemiriyordu. Ben de gittim, aldım, takımın başına koydum. Bence Fatih Terim de başkan olmamalı diyor. Aa, bilmiyorum. Kim olacak? Kimi yapalım? İbrahim Hacı Osmanoğlu, Allah bize bu turnuvada başarılı olmayı nasip etmedi. Çok evet, o eleştirmiyoruz. Arkadaşlar hayır ya, başka bir saniye, başka yerden. Başka bir yerdenmiş. Ya şirk falan koşarız bak, buna yorum yaparsak şirk koşarız arkadaşlar. Olmaz. O eleştirme kapısını kapattı bize. Ya çok kötü ya. Çok kötü yani. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu. Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyanlar onlar. Biz bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da diyor. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, Montella kalıyor, kendisi de kalıyor. Depreme kader diyenlerin Çin malı versiyonu diyor. Nihat Kahveci olabilir bak, doğru can. Katılıyorum. Nihat Kahveci TFF başkanı olsun. Keşke küfür olsa chat. Yani içeri girmenizi de istemiyorum. Sağlam yerden dua ediyor. Oradan kimse alamaz. S- Toplum ne ki, milli takım ne olsun? Ha, içeri girme yayını ya resmen. İçeri gireceğiz hep beraber, az kaldı. Ne bu? Bununla da aç. Enes'i puanla. Bu ne ya? Oo. Evet arkadaşlar, 3 tane size kırılgan oyuncu. Oğlum bu kim lan? Rafinha mı bu? 3 tane oyuncu kuruyorum. Nasıl puanlayalım ya? Bunun Enes'i nasıl puanlayacağız? Penudavuk'a anket. Bundan uygulayalım. Evet, Enes Ünal sakatlanmasın. Enes Ünal sakatlanmasın arkadaşlar. Bundan evet pamuklara saralım. Köpüklere saralım, öyle götürelim yani çocuğu. Ama çapraz var. Çok, iki kez falan çapraz attı onun ya. Di Maria gibi. Di Maria değil ya, Rafinha herhalde. Eyvah eyvah. Evet, nerede kaldık? Montella kalıyor arkadaşlar. Kendisi de kalıyor.
dediğine göre biz bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da diyor. Hacı Osmanoğlu bizi destekleyenleri sevindirmek isterdik ama her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer vardır. Cenab-ı Allah nasip etmedi diyor. Militao. Yani arkadaşlar Allahu Ekber deyince sorunlar gerçekten çözülüyor mu? Gerçekten anlamıyorum yani. Ya bunu kullanmayın abi, bak şunu kullanmayın ya. Nerede o? Yani şunu kullanma abi, bunu işine alet etme şu kelimeleri ya. Anladın mı? Ya bunu diyerek sıyrılmak nasıl bir şeydir arkadaşlar? Bilmiyorum ya. Bana mı yanlış geliyor? Şunu diyerek kayan yazıyı kaldır. Neden? Salih, gece operasyonu yedirteceksin bize zorla. Hayır abi, kötü bir şey demiyoruz. Yani şunu kullanarak neden? Evet, girmeyelim. Hataları neden hep başka tarafa atıyorlar? Ya hiç çok, yani profesyonellik dışı hiçbir bir şey belirtmeyen açıklamalar, anladın mı yani? Direkt kapatıyor konuyu. Yılmaz Bey ve Ahmet Bey'e de katılıyorum yani. Bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaştı, ahlaksızlaşanların neye hizmet ettiğini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim çocuklara başka çocuklar. Ya var, eğlenen çok var. Bizim sucuklar diyen var, anladın mı? Chat akıyor bugün, Netflix'çi yok yayında. Hocam çünkü herkes rahatsız, o yüzden yazıyor yani. Herkesin içi doldu. Ya bizim sucuklar diyen de var. Gerçekten de sucuk gibi oynadılar yani. Ama tabii ki de hakarete gidiyorsa bazı şeyler, onları yazmasın kimse tabii ki de. Ben de onaylamıyorum. Bizim cacıklar mesela. Ya bunlar hep kullanılan, normal hayatta da kullanılan şeyler ama böyle küfür müfür olan içinde bir şeyler olmasın. Resmi hesabın adını değiştirin, Türkiye milli takımı yapın. Bizim çocuklar ne ya? Evet, bu arada niye Türkiye milli takımı değil bizim çocuklar hesabın adı? Çok doğru lan, Mücahit söylüyor. Başkalarının çocukları falan diyenleri asla onaylamam. Ben de onaylamıyorum. Greek çocuklar. Sen federasyon başkanı olsan, aynı şeyleri yaşasan nasıl bir açıklama yapardın? Güç zehirlenmesi geçireyim mi geçirmeyeyim mi? Ona göre açıklama yapacağım. Aleyküm selam. Angara Messi. Geçir abi, zehirlen. Allahümme ya Rab, Allahümme ya Rab. Allah'ım bize nasip eylemedi. Rabbim. Hocayı kimseye kestirmeyiz ha. Öyle bir şey yok. TFF başkanı böyle konuşabilir mi? Buna alışacaksınız. Siz kimsiniz ki? He? Alışacaksınız. Biz getirdik buraya lan. Biz getirdik onun milli takımı buraya. Anladın mı? Böyle konuşuyor abi adam. Güç zehirlenmesi bu. Ama normali nedir? Utanıyoruz. İçimize kaçıyoruz. Kaplumbağa gibi böyle elimizi kolumuzu bedenimizin içine sokup böyle oradan bakmak istiyoruz insanlara. Allah Allah. Bak şurada mutasyon geçirdim ya. Aziz Yıldırım taklidiyle yaparsam ortalık karışır. Yok. Gaza gelme yani, anladın mı abi? Amerika bize 6 atar. 6 bilmiyorum. Ya istifa edeceksin abi yani. Turnuva bitsin. Ülkemize döndüğüm zaman bunları konuşuruz. Herkesten özür diliyoruz. Adam özür şeyi bekliyoruz. Bak, özür şeyi bekliyoruz arkadaşlar. Ama özür dilenmiyor burada. Fatih Terim'in tarzını çok farklı olacağını düşünen var mı? Adanalı olarak soruyorum. Resmen elendik. Evet, elendik. Amerika rotasyonlu çıkar lider olmayı garantilemiş adamlar. Ülkenin insan zamanının şirazesi kaydı. Kaygılıyım doğrusu. Yeşilburun adaları Uruguay'a 2 tane attı. Biz Paraguay'a atamadık. Ya arkadaşlar, istifa etmeleri gerekiyor sadece ya.
Evet. İbrahim Hacı Osmanoğlu yine açıklamalarda bulunuyor. Hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil, kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. 2 gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla değişmeyiz diyor. The Athletic Dünya Kupası'nın en kötü takım olarak Türkiye'yi seçiyor arkadaşlar. Haiti'den falan da kötüyüz. Dedeye sahip çıkalım. Aa, maç kaçtaydı? 12'deydi değil mi arkadaşlar? Dur lan televizyonu da bir açayım. 12'deydi değil mi Fransa maçı ya? Kadroyu Çalhanoğlu kuruyorsa başkana ne gerek var? Hocaya ne gerek var? Evet doğru. Evet evet onunla ilgili de haber var da yani bilmiyorum ne kadar doğru. Bundan yaralanan oyuncuların açıklaması gerekiyor bu arada. Yani bu turnuvadan sonra oyuncuların oturup mesela kim giremedi? Aral Şimşir ya da Deniz Gül ya da Can Uzun dahil olamadı. Böyle böyle bunlar kadroyu kuruyorlar bilginiz olsun. İspiyonlayacak abi patlatacak. Basına sızdıracak. Bence pazartesi Haiti ile sonunculuk maçı yapalım. Ya bir son maçtan sonra bilmiyorum neler olacak da. Elendik ya bildin yani arkadaşlar benim ne kadar heyecanlı bak şunu gittim aldım yani gözüm gördü bu turnuvayla alakalı her şeyi aldım. Bakın şablonu Mücahit yaptı şu Dünya Kupası'nı falan görüyor musunuz? Şu çerçeveyi yanımızda sağımızda solumuzda. Dünya Kupası'nı aldım. Dünya Kupası'nın topunu aldım. Dünya Kupası'nın formalarını da aldım. 2 formayı birden de aldım. Yani. Yani televizyon ya şuraya televizyon bağlattım arkadaşlar. Ya ne kadar masraflı bir şey bilemezsiniz ya. Televizyon aldım. Buraya bir televizyon bağlattım. İzlediğim 2 tane maç. Üçüncüsü de prestij maçı zaten. Yani ben bir sonraki sezon Arda'yı, Kenan'ı izleyeceğim ama ben onları televizyondan izlemeyeceğim. Ben bunu Dünya Kupası için taktırdım buraya. Kaldırıp atacağım şimdi yani. Ben ABD maçını izleyeceğim bu arada. Aldığım dondurmayı yakalayamadan yere düşürmüş gibi oldum. Of. Çok kötü lan. O daha kötü la bu arada. O kötü bu arada yani. Euro 2028'de bizi forvetsiz bırakma Enes diyorlar. Dünya Kupası'nda attıkları gol sayısı. Yeşilburun Adaları 2. Curaçao değil mi arkadaşlar bu takımın ismi? Böyle okunuyor. 1. Türkiye 0. Messi 5, Türkiye 0. Geri yolla. İzleyeceğim. Güç zehirlenmesi. Ya o hediye fikirleri kim ya? Kvaratskhelia yine gördüm birazcık da arkadaşımızı. Instagram'dan takip ediyor bizi. Hediye fikirlerini de çok merak ediyorum ya. Ya ben gibi konuşuyor. Güç zehirlenmesi stüdyosu. Çok güzel. Curaçao. Necla Güngör var. Kadın milli takım teknik direktörü. Haiti bile attı. 185 bin nüfusu var diyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kevin De Bruyne. Bence atmayalım gol falan. İlhan Mansız'da kalsın son gol. Çok kötü ya. 24 yıl bekledik 6 günde elendik. Kevin De Bruyne İran kalecisi e, Beiran Vand hakkında Ali Reza'ydı sanırım ismi. Her seferinde onu nihayet yendiğimizi düşündüğümüzde başka bir kurtarış yapıyordu. Bir ara hangi kulüpte oynadığını sordum. Traktör dediklerinde stadyuma nasıl geldiğini tarif ettiklerini sandım diyor. Traktör takımında oynuyormuş. O fena kurtarış yapmış ama değil mi? Messi bize kaç atardı acaba? Ya gideriz biz Arjantin'i falan yeneriz ya bak. Gerçekten böyle bir garip bir takımız. İran'ın forveti neden İran Kunda değil? Diyor Mücahit. Ben demiyorum. 185 bin nüfusla forvetleri var. 7 tane. Bak biz Mücahit'le bu sabah 5 tane forvet bulduk herhalde. Bak forvet. İster beğen ister beğenme. Kenan Karaman. Serdar Dursiu. Başka kim vardı Müco?
Umut Nayır. Bak Umut Nayır. Başka kim bulduk lan? Birkaç tane daha vardı. Forvet'te Osimhen oynaması lazım. Bertu. Enis Destan bak siz de buluyorsunuz. 5 tane yazdık. Var abi forvet. Abi götürme. Samet Akaydın'ı oraya niye götürdüğünü açıklıyor biliyor musunuz şey? Hacı Osmanoğlu diyor ki Samet orada oyunculara abilik yapsın. Orada takımı kaynaştırsın, güldürsün diye götürdük diyor ya. Instagram'da paylaştım geçen gördüğümde. Semih Kılıçsoy. Ya Semih'in boyu kısa. Pivottan bahsediyorum. Abi adam Samet'i bu yüzden götürmüş. Abi götürsene Kenan Karaman Schalke'yi ikincilikten alıp Bundesliga'ya çıkardı. Yılın oyuncusu seçildi takımında Schalke'de. Ya çok beğendiğim bir oyuncu değil ama forvet istiyorsan var yani. Samet'i götürmeyi ver yani anladın mı? İrfan'ı götürme. Kaan Ayhan'ı götürme. Çağlar'ı götürme. Takımın soytarısı olarak almışlar diyor. Yahu çift forvet oynatacaksın. Yedekten 2 tane daha forveti koy oyuna. Evet yani sıkıştığı zaman al koy abi 2 tane. Söyle Kenan Karaman işte sade 38 Schalke'deki iyi oynuyor diyor. Kenan Karaman adam Schalke'yi aldı. İkincilikten birinci lige Bundesliga'ya çıkardı adam. İrfan'ı neden götürdüler? Çünkü Merih'in ve Hakan'ın en yakın kankası. Antalya'ya tatil için geldiklerini açıklayan Van Spor kaptanı geldi aklıma. Evet. Şey diyor değil mi? Vallahi biz buraya maç falan da tatil yapmaya geldik diyor. Götürse bile oynatmazlardı. Evet. Yani Can Uzun'u bile ne kadar sonra aldı oyuna yani. Çok güldürmüş olmalı ki bayılmışlar. 40 yaş 5 günlük Fernando Muslera ile 40 yaş 18 günlük Wozniak aynı Dünya Kupası maçında forma giyen 40 yaş üstü ilk oyuncu ikilisi olmuşlar arkadaşlar. Böyle de bir haber vardı. Real Madrid Coman'ın Nico Paz'ı kalıcı olarak 60 milyon euro karşına transfer etmesini istiyor. Ancak bu anlaşma 80 milyon euroluk yeni bir geri alma maddesi içerecek. Como bu anlaşmaya razı olmadı diyor arkadaşlar. Vincenzo Montella'nın ABD maçı için ilk antrenmanda denediği kadro sızdırıldı. Yani tek Ozan. Değişiklik tek Ozan arkadaşlar. Aynı kadro. Paraguay maçı aynı kadro. Tek Ozan var. Mert. Uğurcan Kale'de Mert sağ bek. Ozan. Abdülkerim stoper. Ferdi sol bek. İsmail Hakan yine 6 numarada. Arda 10 numarada. Barış sağ. Kenan sol. Kerem. Abi adam şu an var ya şunu neden alıyor biliyor musunuz Forvet'e? Ben basından etkilenmedim. Takip bile etmiyorum sizi. Basından etkilenmedim alışı bu. Her yer Kerem yanlış kadro. Can Uzun falan oynasın bari prestij maçı ya. Evet bence de oynasın. Bence Ozan oynatmaz. Ozan terk eder stadı. Abi gerçekten ya. Abi Bundesliga maçlarında adam 5-6 kez maçın oyuncusu seçildi bak. Ozan Kabak Almanya'da. Stoper olarak maçın oyuncusu seçiliyor bak arkadaşlar. Oynatmadı bir maç bile. Çünkü Merih'in Hakan'ın takımı diyorlar. Onlar kuruyor kadroyu diyorlar. Abi bu ülke forvet diye Sticky Şerif getirildi. Anlayın artık. Ya ben valla ben başlayacağım Şükran abla futbola yeniden ya. Vallahi başlayacağım az kaldı. 4-0 yenersek çıkıyor muyuz? Hocam yok. Çıkamıyoruz. Biz bu maçı kazanıp ABD'ye yeneseydik yine çıkma ihtimalimiz vardı. Ama biz bu maçı kaybettiğimiz için direkt elendik. Direkt elendik hocam. Direkt elendik. Ya hiçbir şansımız yok. Bitti. 500'e 0 yensek bile çıkamıyoruz. Bitti bak. Biz bu maçı kazanıp ABD'ye yenilseydik çıkma ihtimalimiz vardı. Ama biz şu an Paraguay'a puan kazandırdığımız için ikili şeyde de oluyor. Salih git sen oyna Kerem'in yerine. Çıkıyoruz Amerika'dan. Evet, çıkıyoruz ama Amerika'dan çıkıyoruz demek istedi herhalde. Ben Kerem olsam ikinci maça çıkmazdım. Hediye fikirleri sen hangi takımlısın? Çok merak ediyorum seni. İkili averaj var evet. O yüzden çıkamıyoruz. Portekizli yorumcu Nuno Travassos. Cristiano Ronaldo ilk 11'de olmamalı. Gonçalo Ramos oynamalı. Ulan adamlar Ronaldo'yu eleştiriyor. Biz Kerem'i eleştirdik diye hapse gireceğiz ya.
Biz Kerem eleştirdik diye vatan haini ilan edeceğiz ya. Arkadaşlar adamlar Ronaldo'yu eleştiriyor lan. Galatasaraylısın hediye fikirleri. Eski sistem değişti artık çıkamıyoruz hiçbir şekilde. Bu arada bizim Dünya Kupası'na gitmemiz başarı değil. Dünya Kupası'na gitmeyeni zaten dövüyorlar. İtalya gidemedi. Ama Dünya Kupası'na gitmeyeni dövüyorlar. İnanılmaz takım alındı yani. Bir sürü takım alındı. Gitmeyen ülkeyi dövüyorlar yani. Bu başarı değil. 10-0 kazansak da olmuyor hocam. Hiçbir şey olmuyor. Genel averaj olsa 3-0'la falan çıkardık. O averaj sistemi değiştiği için çıkamıyoruz. Eski sistem olsa çıkabiliyorduk. Yani ihtimalimiz vardı. Türk kelimesini kullanmamak için olabilir mi? Bizim çocuklar lafı. Oğlum hiç böyle düşünmediydim lan. Abo Alp Bey. Keşke gitmeseydik. Gitmemiş gibiyiz zaten. Avrupa kontenjanı pek artmadı ama diyorlar. Ronaldo'yu eleştirenlerin Instagram hesapları mahvoldu. O zaman ben de eleştireyim lan Instagram'da. Eski sistem nasıldı? Ben yeni nesil olduğum için bilmiyorum. Alp Konak çok akıllıca yorumladın. Alp Konak ne yazdı? Türk. Heh. Alessandro Bastoni Real Madrid'in listesindeki ilk stoper, ilk transfer edilecek isim. Çünkü Nico Schlotterbeck Dünya Kupası'nı da kapattı artık arkadaşlar. Sakatlandı. Dünya Kupası'nda yok. Real Madrid'in listesinden de düştü. Dünya Kupası'nda yaptıkları gol katkıları Ronaldo 10, Messi 25 mi 27 mi oldu? 9'u bir geçe paylaşılmış. O zaman Messi 27 oldu. Ronaldo burada ezildin. Beşiktaş Dušan Vlahović'e 10 milyon euro maaş teklif etti. La Gazzetta dello Sport'un haberi. İtalyan devi gazetenin haber sitesinin haberi. Vlahović Avrupa Ligi'nden dolayı henüz ikna olmadı. Ulan kendi Juventus da Avrupa Ligi'ne gidiyor. Kaya Çilingiroğlu milli takıma. Madem bu kadar üzgünsünüz, aldığınız paraları şehit anneleri için bağışlayın. İnsanlar samimiyetinizi görsün diyor. Katılır mısınız? Ronaldo Dünya Kupası kaçırdı ama. İbrahim Hacıoğlu ve diğerleri de bizi eleştiriyor. Doğru, onlar da bizi eleştiriyor. Mbappe bugün hat-trick yapar. Evet, Fabrizio Romano benim de sevdiğim bir kaleciydi kendisi. Zamanında Galatasaray'a gelsin diye çok istediydim ama o zamanlar takip ediyordum. Tabii ama artık etmiyorum. Türk Ligi, Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum arkadaşlar. Süper Lig'i takip etmiyorum. 2 yıldır en az. Hiç bakmıyorum. Bay bay bro iyi geceler. Hocam biz de kaçacağız. Maçı izleyeceğiz zaten. Maç başlayacak birazdan. Inaki Peña 3 milyon euro transfer ücreti karşılığında Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme ile Panathinaikos'a katılacak. Anlaşma tamamlandı. Oraya gidiyor. Güzel kaleciydi ya. Şaşırtıcı ama gerçek bir bilgi Uruguay'ın 1990 yılından beri Dünya Kupası'nda Luis Suarez'in olmadığı maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Luis Suarez'in olmadığı maçlarda galibiyeti bulunmuyor. 90 yılından beri. Güncelleme FIFA Dünya Kupası resmi logolarını yeni duyurdu arkadaşlar. Messi'nin ilk maçta rakibini aşiline bastığı pozisyonda kırmızı vermemişti ve bu maçta da 2 gol atıp takımını kurtardı. Kırmızı yeseydi orada her şey değişebilirdi. Bence haklı. Kaya doğru söylemiş. Onu yapsalar birileri eleştirir, şov der. Bizim de Kenan'ın olduğu maçlarda galibiyetimiz bulunmuyor. Kenan onunla ilgili bir istatistik de var. Hem kulüp takımında hem de milli takımda uzun zamandır golü yok Kenan Yıldız'ın. Yani maçların hepsini birleştirdiğimiz zaman golü yok. Cristiano Ronaldo bugün diyor arkadaşlar. Baba damarlı bacak. Bu nasıl bir bacak harbiden ya. Gençken de abi bu nasıl olabiliyor o kadar damar ya. Evet, Şükran ablamızın Suudide Soy Hanım'ın en çok sevdiği futbolcu da ekrana geliyor arkadaşlar. Jude Bellingham, zabıtamız idmanda arkadaşlar. Galatasaray Victor Osimhen için gelen 125 milyon euroluk teklifi yeterli görmüyor. Yönetim 150 milyon euro e, üstü bir teklif bekliyor arkadaşlar. Bence de Osimhen 150 falan eder ya kimler kimler ediyor. 150 belki abartı olabilir de 100 falan yani 110'a falan satılır bence ya. 125'i falan istemiyorlarmış. Köy yılanı. Şükran ablanın en sevdiği futbolcu. Mbappe'nin 14 golü var. Messi'yi geçebilir Mbappe ya. Bellingham Bellingham'a gün doğdu. Arda Dünya Kupası'ndan elenince
Fenerbahçe 4 oyuncusunun satışından 50 milyon euro gelir bekliyor. Jadon Osterwolde 25 milyon euro, Archie Brown 15, Fred ve Semedo diyorum. Oyuncuları bile bilmiyorum. Ben hiç kimseyi takip etmediğim için. Semedo 10 milyon euro. Arkadaşlar yönetim bu arada Semedo da sanırım şeyde oynuyor değil mi? Portekiz'de oynuyor. Yönetim diğer satışlarla birlikte toplam gelirinin 100 milyon euronun üzerine çıkmasını bekliyor. Aziz Başkan neler yapacak? MPP'yi alacak diyor. Aziz Yıldırım taklidi gelir mi? Esselamun aleyküm, aleyküm selam. İlker tek golle geride kalıyor. Aziz Yıldırım taklidi hocam ne diyeyim? Osterwolde satıyorum bak, tamam, 25'e veriyorum onu. Avcı'yı satıyorum bak. Avcı Brownie'yi satıyorum 15'e. Fred ve Samedo'yu da ona paketliyorum. MPP'yi alıyorum bak oraya. Kısa. Kısa. Atçı. Atçı ha bu. Atçı bu. Lan ne o? Atçı bu ha atçı. O ne demek? MPP'ye alalım ben de. MPP. Abi bu yapay zeka ile yapmışlar ya. MPP'yi getirin lan bana diyor. Pepe'yi getiriyorlar. Portekizli Pepe var ya. Bunu mu söyledim? Çok iyiydi ya. Atçı ne yapıyor atçı? O ne? Ben bilmiyorum onu. Eyvallah kral. Fransa maçı yarınmış. Hayır hocam. Biz ne maçı izliyoruz şu an? Hocam Fransa sahaya çıkıyor. Dediği yerde patlıyor. Daha yarın olmadı, birazdan olacak. Hocam espri miydi Yılmaz hocam bu gerçekten? Ya espri ise kanım dondu. 7 diyem. Teşekkürler Özge Hanım. Teşekkürler desteğiniz için. Eyvallah. Kesenize bereket. Hakkımı olumlu mesajlardan yana kullanmak istedim. İnşallah sonraki turnuvalar bu günleri unutturur. Vallahi unutması biraz zor olacak. Arda'nın da maç sonu yaptığı açıklamada elimden geleni yapacağım. Bundan sonra bu turnuvayı unutturabilmek için her şeyi yapacağım dedi kendisi adına. Umarım verdiği sözü de tutar Arda'mız diyeyim ben de. Teşekkürler. Tekrardan kesenize bereket. Konfetimizi de atalım. Böyle kutlayalım. Arda ile birlikte kutlayalım. Teşekkürler, teşekkürler. TFF Başkanı Aziz Yıldırım. Ulan olur mu? Ya işte Aziz de böyle sanki Fatih de böyle sanki taraf tutacak gibi ya. Tarafsız bir adamı da nereden bulabiliriz bilmiyorum ya. Mesela Samet'in gelmesi Trabzonlu olması gibi bir şey olabilir mi sizce milli takıma geliyor olması hala? Dünya Kupası maçları mı? Hiç içim almıyor. Vallahi ben de izleyesim gelmiyor da. MPP falan var ya, o da MPP'yi takıma alıyorum ben, analiz ediyorum bak. O da görüyorsun değil mi bak? MPP'yi izliyorum burada. Alayacağım. Fenerbahçe alıyorum ya. Baba ama Muriç'i aldı ya başkan. Valla fena transfer bak söyleyeyim ben size. Osi ama Osimhen'i ama abi adam İspanya Ligi'nde ikinci oldu gol krallığında ya. Pep abi şeyden bahsediyoruz. TFF başkanlığından bahsediyoruz. Teknik direktörlük değil. Fırat Aydınus olmalı bence. Bak Nihat Kahveci olabilir ya. Sana bir şey diyeyim mi? TFF başkanlığı için Nihat Hoca'ya ben bak Nihat abiye bayılırım bu arada. Ali Bey hoş geldiniz. Bak ben Nihat Kahveci'nin yorumlarına da bayılırım. Üslubuna da bayılırım. Tek bayılmadığım konu her zaman Arda Güler'i konuşmuyorlar. İspanya'daki o futbolcuyu konuşmuyorlar. Ki Villarreal'de Real Sociedad'da senelerce oynadı orada. Atmadığı gol yok. Orta sahadan frikik golü var Nihat'ın. Nihat abinin. Bir kere olsun şöyle ziyarete falan da gidilmedi oraya. Belki de gidilemiyor diyeceğim de Serdar Dursun bile maçını izlemeye gitti yani oraya. Sadece Arda orta sahadan gol attığı zaman falan konuşuyor onlar. O benim biraz canımı sıkan tek konu o. Ve o golü konuşurken de şey diyorlar hep. Ya Arda çok mutlu. Bilmiyorlar takımı. Böyle yorumluyorlar. Herkes de ona inanıyor. Onlar çünkü popülerler. Bizim kadar işin içinde değiller o konuda. Çok bağırıyor. Bağırsın abi. Bağıran tek bir kişi var rahatsız edici olarak. Batuhan. Yani biraz şova kaçıyor sanki. Batuhan. Başlarda izliyordum, seviyordum. Hani o adrenalin bana iyi geliyordu ama sonradan biraz tat vermemeye başladı Batuhan. TFF Başkanı hapis çağrısında bulunmuş. Milli takım eleştirenler için Adalet Bakanlığı'ndan. Evet doğru hocam. Konuştuk.
O da Beşiktaşlı ama bilmiyorum ya. Taraf tutar mı Nihat abi? Tutmaz herhalde ya. Oyunculardan TFF başkanı çok çıkmıyor. Çıksa güzel olur. Arda Güler. TFF başkanı ne diyorsunuz? Yakışmaz mı lan? Yok, Arda hocalık yapacaktı. Arda teknik direktörlük yapmak istiyormuş. Arda teknik direktör. Kenan Yıldız da TFF başkanı, ne diyorsunuz? Ama Türkçe bilmiyor değil mi? Hiç sevmiyorum o Batuhan'ı. Nihat tarafsız tutmaz. Bence de tarafsız ya Nihat abi sanki. Nihat Kahveci. Milli takıma hakaret edenlere olduğuna inanmak istiyorum. Eleştirenlere diyor hocam. Daha 20-25 yılı var Arda'nın. Biz göremeyiz ya herhalde. Hayırlısı ya. Bakalım kariyeri nereye doğru evrilecek Arda'nın. Onu da merak etmiyor değilim arkadaşlar. Çünkü kötü günler Arda'yı da bekliyor olabilir. Ne bu? Bunu okumuştuk. Eleştiri suç değildir, küfür hakaret olmadığı sürece. Messi kim diye adam vücuduna yazı yazmış. Messi de diyor ki ben buyum işte diyor. 2 tane atıyor, geçiyor baba Messi. Bu ne abi? Bunu da söyledik. Evet, Messi'ye böyle bir pankart açtı. 100 year old Messi fan. İlk defa yüzü mesela 100 diye okudum bu. 100'tı değil mi lan ama bu arada? Arkadaşlar işte evet. Neyse. Messi uzaylı demek ki. O ne? 100. Yes today. Abla sen Maradona fanı olsana ne yapacaksın Messi? Aynen. Jürgen Klopp ve Thomas Müller o ustalık dersi sonrasında Messi'yi tebrik etmek ve sarılmak zorunda kaldılar arkadaşlar. Evet. Abi 40 yaşında neler yapıyorsun Messi ya? Vallahi biz yetişkin bezi kullanırız o yaşta. Klopp muhtemelen bir daha Messi gibi bir futbolcu izleyemeyeceğiz diyor. Ya Klopp boş boş gezme orada, gel şu bizim milli takım başına, boş yapma. Alman çikolatası getir bize bir sürü oradan. Villan hazır kardeşim. Hemen geliyorsun. Selamün aleyküm demeyi öğreniyorsun. Merhabalar demeyi öğreniyorsun. E, ben Türk'üm, ben Türk'üm diyorsun sürekli. Ve bizi Türklüğümüzle yargılıyorsun sürekli, tamam mı? O zaman ama külahlar değişiriz. Messi değil de bu teyze. Şükran abla ya. Messi değil de bu teyze uzaylı diyor. O serbest vuruş gol olmalıydı kesinlikle. Messi'nin ikinci golü acayipti. Ne yaptı? Attı. Evet. Bir de ikinci golden sonra topu orta sahadan alıp nasıl sürdü ya o yaşta? Klopp gel abicim. İlhan Palut gelsin milli takımın başına. Abi çok uzun yazı var, bunu okuyamayacağım. Messi'yi övemeyeceğiz burada. Zaten maç başlıyor. Abi hep Messi haberleri var. Evet dostlar, biz de yavaştan kaçalım. Maç başlıyor. Dünya Kupası maçını izleyelim. Yoruldum. Bir yemek de yiyeyim. Karnım acıktı. Bir şeyler hazırlayayım. O sırada da maçı izleyeyim. Siz de izlemediyseniz son videonun altına gidin bir bakın neler yazıyorlar. Arda Güler'i falan bir sürü aman böceği gördüm. Beni de eleştirmişler. Abi sen Arda Güler'i eleştirdin. Ya oğlum eleştireceğim milli takımda ya. O kadar da değil. Okusana be ya. Neyi okuyayım? Biliyor zaten Türkçe. Abi şey başlıyor ya. Okuruz. Onları videoda okuruz artık. Yarınki videoda. Messi sanki bir Dünya Kupası daha oynar gibi çok fit. Bizim Arda sürmüyor topu. Sürmüyor, evet. Gerçekten sürmüyor. Ya eskiden Fenerbahçe'de izlediğim çocuk inanılmaz beni heyecanlandırıyordu. Bak ben Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı tutuyorum o dönem. Hala tutuyorum ama izlemiyorum. Ee, yani gizli sevdam, izliyorum oradan. Ulan oğlum bu çocuk kim falan diyorum. Ya, ne kadar yakışıyor falan. Lan oğlum neler yapıyor bu çocuk. Bu çocuk inanılmaz yerlere gelir falan diyorum. Hani Alex'i sevdiğim gibi Arda'yı da seviyorum. Abi yok, adam bir gitti Real'e. Dripling mripling kayboldu ya. Ama çok inanılmaz güzel paslar atıyor ya. Herkes açıp izlerdi abi. Real köreltti oyunun. Evet yani ben bayılıyordum ya. Bu bak çocuk, diyorum ki abi 16-17 yaşında
UEFA Avrupa Ligi maçında millete bacak arası atıyor. 3 kişiyi çalımlıyor derbilerde. Derbilerde Beşiktaş derbisinde penaltı falan aldı hatta. Bir Galatasaray derbilerinde iyi oynamadı sanırım. Kilo alınca çeviklik gitti. Artık bilmiyorum ya, Muhammed Demirci vardı arkadaşlar. 8 yaşındayken inanılmaz bir çocuktu bak. Büyüyünce futbolu garip oldu. Ya inşallah öyle olmaz. Ama o 8 yaşından işte çok iyiydi. Kayseri maçında neler yaptı. Belki bir sene daha Fener'de pişecekti Rize maçı. Evet, çok inanılmaz ya. UEFA Avrupa Ligi maçları da çok iyiydi bak. Milleti çalıma diziyordu ya. Ya onu nasıl tekrar yakalar bilmiyorum da işte Real Madrid'de o sistemin dışına çıkamıyorsunuz. Ama buna evrildi çocuk. Bence şöyle düşünüyorum, artık Arda 10 değil de 6 gibi ya. Oğlum Fransa fena oynuyor. Arda 10 değil de 6 gibi ya. 6 ya. Sana bir şey diyeyim mi? 6 ya. Çalım atamıyor korkudan çünkü koşamıyor. Ya patlayıcı gücü yok. Evet, patlayıcı gücü yok Arda'nın. Ya bir Olise değil, bir Yamal değil patlayıcı güç olarak. Ama pasları da first class, yani dünya klası. Barça'yı seçecekti. Tam oyun kesinlikle. İşte hatanın başlangıcı orası zaten ama nasip. Ya ben Real Madrid'i daha çok seviyorum bu arada. Ama Arda'nın oyun tarzı kesinlikle Barcelona. Arda'nın Xabi Alonso'nun yanına gitmesi gerek gelişimini sürdürmesi için hocam. Arda zaten bence Xabi Alonso ile birlikte 6'ya evrildi. Onu söyleyeyim ben sana. Arda'yı bence değiştiren Xabi Alonso'dur. Ben öyle düşünüyorum. Ben yanlış düşünüyorsam söyleyin. Ancelotti sağ ileri sağda oynattı. Bak, sağ açık demiyorum. Sağ kanat forvet. Üçlü forvetin sağında. Orta sahanın sağında demiyorum bak. Xabi Alonso geldi 6'ya çekti çocuğu. Bu ne oldu? Hediye fikirleri. Abi bu ne oldu? A Milli yengeç taklidiyle sürekli yatayda arıyor. O ne demek? Bir de bu neden yeşil hocam? Bu niye böyle oluyor? Ne bu? Ne demek? Allah Allah. Alonso yüzünden oldu. Xabi Alonso, evet. Ancelotti köreltti. Hayır abi. Ancelotti döneminde Arda ileri sahada oynuyordu ve çalım atıyordu. Alonso dönemiyle birlikte 6 numaraya geçti. Hatırlayın abi, ben ya işin içindeyim. Yani uyanır uyanmaz Arda araştırıyorduk yani. Ben video çekmiyorken de böyle araştırıyordum bu arada. Dinliyordum, bakıyordum videolara, izliyordum. Maçlarını izliyordum. Evet, 2026 Dünya Kupası'nda ilk golümüzü kim atacak? Arda Güler %41, Kenan Yıldız %39, Kerem Aktürkoğlu %11, Barış Alper %9, 179 oy kullanılmış. Arda'yı seçmişsiniz ikinci olarak. Kenan. Can Uzun atar diyorum ben de ya. Burada seçeneklerde yok ama Can Uzun oynarsa Can Uzun atar diyorum ben. Yana pas yapıyorlar diyor. Yok, onu anladım da neden Yeşil ismi öyle çıktı? 4 aydır üye olduğum için chat hakkı verdi. Aa, öyle mi? Evet, hediye fikirlerinde dördüncü ayını devirmişiz. Ve bize uzun zamandır da çok destek oluyor. Küçük küçük büyük fark etmeksizin, ayırt etmeksizin destekler oluyor bize. Kesene bereket versin hocam, Allah. Eyvallah. Bence üstündeki baskı gittiği için daha iyi oynarlar. Evet. Ben de gol olmaz diyorum Özge Hanım. Yapmayın. Olsun ya. Soldan pası çok rahat ve çok hızlı çıkarıyor. Evet, solda bak. Solda oynayınca da kızıyorduk. Soldan daha iyi pas çıkarıyor. Fark ettiyseniz Arbeloa döneminde solda o yüzden iyi performans veriyor. Bayern maçında ilk golü de oradan geldi. Manchester City maçı. Sol bek dedik. Bak, sol bek oynadı neredeyse Manchester City maçında. Attığı paslara Şampiyonlar Ligi klip yaptı. Sanki oradan oyunu daha iyi görüyor bence. Bugün çok reklam açılıyor ya. Bu canlı yayında mı? Açılsın Şükran ablam ya. Vallahi biz açmıyoruz da açılsın. Açılması kötü bir şey değil. Açılmaması çok kötü bir şey. Küçük 50 kira, büyük 110. Küçük 50 lira, büyük 100.
Kira yazıyor, lira yazacakmış. En iyi hocaları Ancelotti ve Arbeloa'ydı Arda'nın. Arbeloa mı? ABD'ye 4 atarlarsa gel de laf etme. Soruya cevap ver bakalım. Kim bilecek? Hangi soruya? Brezilya ile yaptığımız son resmi maçtaki son golü Brezilya ile yaptığımız son resmi maçtaki son golü kim atmıştır? Kim arkadaşlar? Trump'ı aradık. Şeref golünüzü atın bari demiş. Öyle bir paradoks ki iyi oynasalar linç yiyecekler, kötü oynasalar yine linç yiyecekler. Üzülüyorum. Hasan Şaş, Hasan Şaş. Ben bilmiyordum mesela. Hasan Şaş mı attı? Ama Hasan Şaş'ın bir Brezilya maçı var. Herkesi nasıl çalımlıyor ya? Dünya Kupası'nda ilhamansızdı. Brezilya'ya attığımız son maçtaki. Mbappé'yi yere düşürmüşler. BOK çuvalı gibi yere düşmüş. Hasan Şaş değil diyor. Ben tahmin edebilir miyim? Kim attıydı lan? Brezilya'ya. Biz yakın zamanlarda oynadık mı Brezilya'yla ya? Yakın zamanlarda oynadık mı onu söyle bana. Hangi yıldan bahsediyor? Yılı söyle bana. Son resmi maçımız Dünya Kupası'nda değil. İşte onu soruyorum ya. Biz sanki bir tane oynadık ya. Hazırlık maçı gibi. Hatta Kaka bize gol attı değil mi? Kaka var mıydı? Kaka bize gol attı diye biliyorum. Konuş artık Mücahit. 2014'te özel maç oynadık ama soru resmi maç. He. İlham Ansız mı attı? Kimse atamamış mı? Ya Mücahit bizi trolledi mi yani? Yıldıray Baştürk mü olabilir bak ha. Ulan Yıldıray Baştürk ne topçuydu ya bak. Arda Turan gibiydi ha bak o da. Tanıdık bir isim Türkiye'den. Ergün Pembe mi? Kim abi? Bülent Korkmaz mı attı? Kim attı? Gökdeniz Karadeniz mi attı lan yoksa? Fatih Tekke mi? Nihat mı? Nihat da olabilir ha. Nihat olamaz ya. Son golü biz atmadık. Ha Brezilya ile yaptığımız son resmi maçtaki son golü kim atmıştır diyor. Türkiye'nin demiyor. Kaka mı attı? Yok Türkiye'den tanıdık bir isim. Alex değildir herhalde. Yok tanıdık bir Türkiye'den Roberto Carlos lan evet evet. Carlos mu? Crayonville. Arda Turan. Alex de Souza'yı ben söyledim sadece. Değil mi? Buldum. Oğlum Allah Allah öyle mi olmuş? Fener'e gelen. Ayak izi. Ciddi mi? Alex attı. Confit Cup'ta 2003'te. Yazıklar olsun. Niye bize gol atıyor? Alex oynamaz olur mu milli takımda ya? Carlos da atmadı mı? Alex de Souza. Ne topçuydu be. Peki Brezilya ile yaptığımız son resmi maçtaki Türkiye'nin son golünü kim atmıştır? Hasan Şaş mı? İlham Ansız mı? Hiç hatırlamıyorum Alex'i milli takımda ya oynadı hocam. Müco beyin salatası yapıyor gece gece. Çok silikti. Silik değil de oynadığı pozisyonda çok inanılmaz oyuncular vardı o yüzden. Yıldıray Baştürk diyor. Türkiye'den de Yıldıray attı işte Brezilya'ya. Yıldıray Baştürk diyor. Ben Kvaratskhelia'ya katılıyorum.
Ronaldinho ile tiki taka yapıyordu Alex, evet. Dünya Kupası ben izleyemiyorum ya. İçimden gelmiyor ya. O kadar moralim bozuldu ki. Okan Yılmaz aynım. Okan Yılmaz kim ya? Okan Buruk mu? Mücahit söyle de gidelim de. Yoruldum oğlum, açım, öleceğim açlıktan. Bizim bizimkiler elendikten sonra keyif vermiyor. Evet, aynı şekilde ya Doğukan. Vallahi gram keyif almıyorum. İzlemiyorum bile zaten. Okan Buruk mu? Bildim, ben bildim. Okan Yılmaz değil, Okan Buruk dedim ben. Vallahi ben onu da bildim. Oğlum Okan Buruk. Allah Allah, niye gol atıyor ki? Sarmıyor ya. Kazansaydık sadece önemli maçları izlerdim. Çok takım olunca değeri kalmadı Dünya Kupası'nın. Evet. Okan Yılmaz olmasın diyor. Okan Yılmaz kim ya? Okan Yılmaz çok daha eski bir futbolcu değil mi? Yanlış abi, Yıldıray attı. Allah Allah. Mücahit bizi kekliyor o zaman. FIFA sırf paranın dibine vurmak için geleneksel futbolun içinden geçti. Katılıyorum. Dünya Kupası kapatılsın, bence çok gereksiz. Evet, gidelim dostlar o zaman. Ee, Dinleneyim azıcık. Video yapayım sonra. Videoyu paylaşırız öğlen sabah. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Teşekkürler. Güzel bir yayın oldu aslında. Yani morallerimiz yerlerde ama yavaş yavaş toparlanacak. Morallerimiz de toparlanacak. Milli takım da toparlanır inşallah. Son maçı ben yine izleyeceğim. Sizi bilmiyorum. Burada çok neşeli şeyler konuşuyor olabilirdik yani. Çok heyecanlı şeyler konuşuyor olabilirdik, bilmiyorum. Yapay zeka da Okan Buruk dedi. Sonra Yılmaz diyor. Üç kağıtçı. Okan Yılmaz'mış. Okan Yılmaz kim lan? Tanımıyorum ha. Kalkmam son maça. Ben kalkmam da uyumam diyeyim yani. 5 biraz daha erken bana göre. Çünkü zaten o saatlere kadar video editliyorum ben. Bursaspor'un golcüsü. Allah Allah. Okan Yılmaz. Dur lan dur, hatırladım şimdi. Bir saniye. Galatasaray'a falan 4 gol atan adam değil miydi bu? Oğlum Okan Yılmaz yazıyoruz. Bir dakika, o adam mı acaba ya? Abi Okan Buruk niye çıkıyor Okan Yılmaz yazınca? Şuradan bakacağım ya. Okan Yılmaz, bir saniye abi, o adam mı acaba? Ulan biliyorum bu adamı. Evet, şimdi hatırladım. Evet, evet. Bu adam fena golcüydü ha bu arada. Vay anasını. Şimdi hatırladım, evet. Bak, bu adam bende komple silinmişti. Fotoğrafını gördüğüm anda hatırladım ama. Üç büyüklerin korkulu rüyası abi bu herif. MPP gol atmış la. Ana. Fenerbahçe'me hayırlı olsun. Alıyor mu bak, onu görüyorsun bak. Çocuk atıyor bak, Fener'e gelmek için atıyor. Evet. Keve mi satıyorum, bunu alıyorum bak. Olise oğlum oğlum Olise vurdu zannettim lan. Şutu Olise gibi vurmuş ya sol ayağıyla. İyi atmış ha. İyi goller atıyor lan Dünya Kupası'nda eşek. Özür diliyorum. Vallahi güzel gol. Bir şey diyeyim mi? Olise vurdu zannettim lan. Öyle bir sol ayakla vurmuş ha. Olise şutu. Garip. Real Madrid de atamıyor bu da. Sergen Yalçın, bana yaptıkları İtalyano'ya yapmayın. Bana yapılanları İtalyano'ya yapmayın. Bırakın adam işini yapsın. Of. Türkiye 2030 Dünya Kupası için herkesin kabul edeceği ve tartışmayacağı A milli takım ilk 11'i.
Berke Özer, Ozan Kabak, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler mi? Kim oğlum bu? Orkun Kokçu, Koku, Kenan Yıldız, Can Uzun, Arda Güler, Aral Şimşir ve Enes Ünal. Fena. Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ta Hakan Çalhanoğlu ismi dolaşıyor. Sakın. Bu orta sahayla ne otoban yaparlar orta sahayı. Messi'yi yakalamaya 3 gol. Dört tane daha atarsa Messi'yi geçiyor. Harika kadro, heyecan verici kadro. Ya hediye fikirleri yapma bunu. Burada kim oynuyor? Arda kim oğlum bu? Ünal yerine Deniz Gül veya Semih'i seçerim. Evet dostlar, bir yayının daha sonuna gelelim. Teşekkürler izlediğiniz, dinlediğiniz için ve katıldığınız için. Bizimle beraber buradaki 1 saat 45 dakikayı birlikte güzel bir şekilde geçirdik dostlar. Ben en azından keyif aldım. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Bize fizikli oyuncu, çevik, hızlı oyuncular lazım. Çok fazla da yeteneğe gerek yok. Savaşacak adam lazım. Aynen öyle. Isıran adam lazım. Nasıl söyleyeyim? Sevmeyen oyuncular. Emre Belezoğlu ve Felipe Melo tarzı oyuncular da lazım bize. Gerçekten orayı böyle alevleyecek, ateşleyecek. Koşun lan diyecek. Öyle. Yapma be. Ne yapalım baba? Gitmeyelim, gidelim ya. Vallahi acıktım. Bir şeyler atıştırayım ya. Bayılacağım. Irak neden 3 kaleciyle çıkmadı? Açıklaması öyleydi. Allah'a emanet. Ulan nasıl yoruldum. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Allah rahatlık versin uyuyacak olanlara. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unuttuysanız o like'ı da atın arkadaşlar. Sabah ya da öğlen atacağımız videoyu da izlemeyi unutmayın. İyi geceler. Şükran ablacığım. Hediye fikirleri Mustafa Bey, Mücahit, Kreon, e, Doğukan, İlker Bey, Büyük Karakter Bey. Görüşürüz. Kvaratskhelia. Görüşürüz kardeşim benim. Seviyorum seni. Mbappe kovalıyor. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. O zaman şununla bitirelim. Basıyorum, bunu basıyorum ve gidiyoruz arkadaşlar. Bulabilirsem ha. İyi geceler Doğuş'um, görüşürüz. Mehmet Bey görüşürüz. Eline, emeğine, diline sağlık. Güzel yayında. Teşekkürler, iyi geceler. Mehmet Bey sağ olun. Teşekkürler. Mustafa Bey görüşürüz. O zaman Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! yani şunu kutlayamadık. Hala gol sevinci. Gol diye bağıramadık Dünya Kupası'nda da. Neyse inşallah atarız Amerika maçında da. Niye atıyorsak onu da bilmiyorum. İyi geceler. Özge Hanım görüşürüz. Teşekkürler destek için bu arada. Hediye fikirleri ve Özge Hanım. Teşekkürler. Yine sağlık. Tüy.